Wow! Feyyaz hemen gelmen. Beklenmedik bir hız. Hemen. Hello. Selamun hello. Gene bir pazar. Gene buradayım. Ve internetim çok daha iyi arkadaşlar. Bu gerçekten olay. Gelir gelmez selamun aleyküm dedim. Ne haber Akın? Hemen geliyorsunuz. Pazar günleri biliyorsunuz buradayız. Sadece pazar yayın açabiliyorum maalesef. İleride daha fazla yayın açacağım. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Gelen herkes chat'e takır takır yazmasını bekliyorum. Gene çok çalışan Feyyaz. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Feyyaz, umarım pazartesileri hiçbir dersin yoktur karşım. Pazarları buradasın. Olsa da boş ver. Bence bu daha eğlenceli. İçimizi atıyoruz, bir deşarj oluyoruz. Haftaya öyle giriş yapıyoruz ya pazarlara. Pazartesi sendromuna karşı pazarları yayın açan ben. Sınavlar var. En kötü süreç. Ay Feyyaz, biliyor musun benim de dersler bitti. Benim de tez dönemim başladı. Bakalım. İş bir şeyler halledebileceğiz ya. Yarın iş var. Pazartesi sendromu. Yarın iş. Yarın benim de tez. Ay, tez mevzusuna kadar problemli bilseniz. Bir anlatabilsem buradaki. Çok bayağı alengirli işler buradaki tez mevzuları. Yani yüksek lisans İngiltere'de bizim okulda yüksek lisans tezi aşırı önemsiyorlar. Yani aşırı. Hoş geldiniz canlarım. Ay, bu hafta neler yaptınız? Anlatın hadi. Chat yazsın bir şeyler. Biliyorsunuz bu yayınlar tamamen sohbet yayınları. Bu hafta video çekip koyamadım. Allah kahretsin ki işimi yapamadım. O kadar sıcaktı ki 34 dereceye kadar çıktı Londra. Arkadaşlar 34 nedir ya? 34 diye bir derece olur mu ya? Evet, Kurban Bayramınız kutlu olsun hepinizin. Var mı? Bir şeyler izlediniz mi? Okudunuz mu? Yaz dizileri geliyormuş. Bayağı da az kalmış. Sanırım bir tanesi bugün bir yaz dizisi mi başlıyor? Galiba bugün bir yaz dizisi başlıyordu. Bugün müydü ya o? Bir tane dizi vardı. Bir dakika bulacağım. Bridgerton'a başladın mı Feyyaz? Beğendin mi? Sezon kaçıncı bölümdesin? Ha, bugün başlamış bakın. Ya, ben bilmiyordum. Daha 17 diye bir dizi var. Hani böyle ikinci sezon Enemies to Lovers çok iyi. Kardeşim biliyorsun ağzının tadını. Daha 17 diye böyle gençlerin olduğu bir dizi başlamış bugün. Benim haberim yoktu. İster misiniz yaz dizilerine baktığım, eleştirdiğim, yorumladığım bir video? Hı? Merak eder misiniz yaz dizileri hakkında bir video çeksem? İzler misiniz? Hoşunuza gider mi? Çünkü ben merak ediyorum. Yaz dizileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Charlotte'u istediğin zaman izleyebilirsin Feyyaz. Çok spin-off bir dizi o. Yani ayrı. Tamamen kraliçenin hikayesini anlatıyor. İstediğin zaman izleyebilirsin yani. Çok hikayede bir farklılık olmaz. Ne zaman izlersen. Okey. Bridgerton konuştuğum chat. Keşke şu kanalın
kadın demografisini arttırmaya çalışıyorum. Bir türlü artmıyor ya da kadınlar random isimlerle mi giriyorlar? Bilmiyorum neden böyle ya? Full yani Bridgerton çektim. Culpa Nuestra mı ne onu çektim. Romantik işler çekmeyi seviyorum. Yok Feyyaz'cığım hiç ders dinlemek istemiyorum. Bridgerton Prudent Spectre da gelmiş. Bridgerton izledim ilk sezonu demiş. Evet ilk sezonu izledim ama I Am Prudent Spectre ikinci sezon bence birinci sezondan daha güzel. Hatta Queen Charlotte hepsinden daha güzel. Son sezonu izlediniz mi? Son sezonun hakkında video çekmiştim. Benedict ve Sophie hakkında. Yani önceden kanalım olsaydı büyük ihtimalle ikinci sezonun videosunu çeksem var ya ikinci sezonu ilk izlediğimde öyle bir video çekerdim ki yani büyük ihtimalle böyle kalpler falan çıkardı ekrandan. İkinci sezonu ve Charlotte'u çok sevmiştim. Ya Feyyaz o büyük bir olay biliyor musun? Normalde ikinci sezonda Daphne ve Reggie yani normal kendi Simon muydu? Simon muydu? Evet. Normalde Simon'u oynayan oyuncu Reggie oynamak istemediği için ikinci sezon gelmemiş. Yani Bridgerton'ın normalde ikinci sezonunda Daphne ve Reggie falan Simon falan hepsinin gelmesi gerekiyordu. İkinci, üçüncüde aslında daha harman sezonları izleyecektik. Ama biraz onun bir tarafları kalkmış beyefendinin. Çünkü istememiş. Yok vallahi öyle Feyyaz. Maalesef ki öyle kardeşim. Normalde geleceklerdi ama demiş bir de biliyor musun? Ben romantik dizilerle anılmak istemiyorum demiş. Daha geçen aylarda romantik filmi çıktı. Karşım sen böyle işte çıkış yaptığın projeyi yaparsan, boklarsan kalırsın ortada. Gumiho. Yok hakkını izlemedim. Ben Kore dizilerinde yokum. Çok cahilim Kore dizilerinde. Çünkü Kore dizilerine bir şekilde adapte olamıyorum. Yani Asya dizilerine genel anlamda ki çok büyük bir sektör. Bunun farkındayım. Yani böyle inanılmaz fazla şey kaçırdığımın da farkındayım ama bir şekilde olmuyor bende o. He, değil mi? I Am Student. Aynen. Aynen kanka. Dizi de yani film çekebilir aynen. Çok büyük fark. Acayip büyük fark. Evet. Kesinlikle izlememiz lazım Kore dizilerini. Bak bunu vereyim. Ya inanılmaz büyük bir sektör Kore dizileri ya. İnanılmaz bir sektör. Ben şeyi bile beğenmemiştim yani. Üf. Önceki yayınlarda da anlatmıştım. Bu cahilliğimi sürekli dile getirmek istemiyorum ama Suicide Squad ne ya? Neydi ya? Yarışan vardı ya. Squid Game. Heh. O çok beğenildi. Bütün dünya beğendi. Onu da beğenmedim. Parazit'i de beğenmedim. Ne bileyim ya bütün en çok sevilen Asya dizilerinde ben yokum ya. Bana bir şekilde geçmiyor. Bana fazla ağır oyunculuklar gibi geliyor. Squid Game aynen. Bence bu abartı ama biliyor musunuz? Bence çok overrated. Çok çok overrated. Bana fazla böyle harikası gibi geliyor bu dizi. Bilmiyorum çok sinirlenmeyeyim ama Squid Game bana biraz fazla overrated geliyor. Çok güzel bir yani var. Konusu falan çok güzel bence. Çocuk oyunlarıyla oluyor olması falan çok iyi ama ya ben bilmiyorum olmuyor bende bir şekilde. Dizilerden yeni haberler var mı? Yabancı, Türk. Hangisilerinden istersin? Yabancılarda son gördüğüm haberlerde dur bakayım notlarıma.
Gene böyle Off Campus gibi bir dizi daha geliyormuş. Gene Off Campus'tan bahsedeceğim tabii ki. Tom'un Kardeşler diye bir proje var. Onun kastı kesinleşmiş. Michael B. Jordan'ın yaratıcı yapımcı olduğu 4. Kanat projesi açıklandı. Ben Prime'ın şey gibi değil miyim? Reklamcısı. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Prime Video beni bulsana kardeşim. Yani beni bul ya. Beni bul, bana iş. Bana ya, burada boşu boşuna reklam yapıyorum. Bari parasını kazanayım şu reklam yapmanın. Spider-Man yeni görseller yayınlandı. Bakıyorum şu an notlarıma. Yeni görselleri gördünüz mü? Tom Holland ve Zendaya'nın olduğu görsel yayınlandı. Prime Video bu kızı işe al. Değil mi? Değil mi? Sosyal medya şeyi olsam var ya arkadaşlar, Prime Video'nun her gün bir setteyim. Şakasız. Üşenmem. Her gün bir sete giderim. Her gün yakışıklı oğlanlarla video çekerim. Bütün güzel kız, yakışıklı olan hepsiyle dip dibe hayatı yaşarım. Ya parasız yapıyorum bir de bu işi ya. Prime Video 12 projenin de tanıttığın videonu aldım. 12 projenin de yaptım. Konularını anlattım ya bir videomda. Gerçekten. Şey geliyor. Marfil diye bir proje var. O geliyor. Eylül'de açıklandı. O da Prime Video'nun. Prime Video aşkım ne olacak abi? Disney Plus'ta Percy Jackson'ın, bu yeni bir haber değil ama şimdi şeyler gelmeye başlayacak büyük ihtimalle. Fragman falan gelmeye başlar. 3. sezonu. Ama 4. sezonu ile ilgili Percy Jackson'ı izliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Bence bu kanalı takip ediyorsanız izleyin. Çünkü çok video gelecek Percy Jackson hakkında. Çok da geldi zaten. Ama 4. sezonu ile ilgili Rick Riordan şey demiş. Halen daha Disney'de çok fazla karışıklık var. Yapım ve yönetici tabakasında çok fazla karışıklıklar var. O yüzden 4. sezon onayını halen de almadık. Ben de endişeliyim. Umarım alırız gibi böyle çok insanı da tedirgin edici bir açıklama yapmış Rick Riordan yazarı. Ama bence gelir 4. sezon diye düşünüyorum. Siz izlemiş miydiniz Percy Jackson'ın 3. sezon diyorum, 2. sezonunu? Chat. Percy Jackson izleyeniniz var mı? Chat. Percy Jackson izleyeniniz var mı? Bu arada Off Campus gibi Girl Abroad diye El Kennedy'nin, yani Off Campus'un yazarının bir şey geliyormuş. Gene kitabı geliyormuş, adaptasyonu. Hatta Bridgerton'ın yapımcısı yapıyormuş. Shonda Rhimes değil ama ortak yapımcılarından biri yapıyormuş. Yani Off Campus artı Bridgerton'ın yaratıcı yapımcıların karışımı bir dizi gelecek. Adı da Girl Abroad diye El Kennedy'nin bir kitabı var. Onun adına. Başka bakıyorum şu anda ne yapmışım. Fantastik gibi olmaz değil mi dediğin hangisi Feyyaz? Percy Jackson. Percy Jackson mı mi? Girl Abroad dediğim. Girl Abroad yani Bridgerton ve Off Campus karışımı olan şey tamamen gene genç kişi olacak büyük ihtimalle. Percy Jackson'da fantastik iş karşım. Ama Yunan mitolojisini seviyorsan, yani Yunan mitolojisini seviyorsanız bence Percy Jackson'ı kesinlikle izleyin. Yani Girl Abroad. Girl Abroad o normal fantastik değil. Normal gençlik dizisi gibi bir şey. Allah'ım şükür gençlik dizileri geri döndü. Ay of. Eskiden ne çoktu ya. Ay gerçekten 2000'lerin başında ne çok şeyler vardı. Dur bakayım, 2000'lerin başında olan benim sevdiğim
Ha, Veronica Mars falan da vardı. Evet, onu demiştim. Başka bakıyorum hemen notlarıma bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Ay biliyor musunuz? Manifest Londra'ya geliyor. Ay Manifest. Allah. Ben herkesi Manifest fanı yapmaya başladım. Şimdi Londra'ya gelecekler diye yabancı arkadaşlarıma da atmaya başladım. Açın şu kızları dinleyin dedim. Bakın dedim bayılacaksınız dedim. Herkesi zorluyorum. Herkesi. Şakasız. Herkesi manifest ne ya? Manifest fanı yapacağım. Nokta. Bu kadar yani. Şey gördünüz mü? Bak gene Prime Video'dan bir haber vereceğim. Prime Video'nun bütün oyuncularının olduğu Obsessed Festival diye bir şey Los Angeles'ta yapılıyormuş ve düşünsenize bütün oyuncular falan orada olacak ve festival tadında olacak. Allah'ım. Ya bu işlerde olabilmek için neden sadece Amerika'da olmamız gerekiyor? Buradayız. Buradan mesela beni çağırsanız kardeşim, ben var ya 2 saat sonra uçaktayım. Ya 2 saat sonra uçaktayım. Los Angeles'a giderim yani. Ay şeyim yok, vizem yok. 2 saatte nasıl gideceğim? Ama alır almaz giderim. Alır almaz giderim. Ha şey yazmışım. Dizilerden haber var mı? Warner Bros. Harry Potter diyorsun. Harry Potter'la ilgili haber şu anda yeni hiçbir şey daha halen daha açıklanmadı Feyyaz. Büyük ihtimalle şu anda şey yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Bu bir tahmin. Finding Harry belgeselinin ikincisine çalışıyorlar. Bir anda tekrar atacaklar bütün promo videolarını. Belgesel falan atmaya hazırlandıklarını düşünüyorum. İkinci belgesele. Daha halen maalesef. Ha şey var. Bunu nasıl kaçırdım? Bu var. Arkadaşlar Narnia günlüklerinde oynayan Narnia ve Gölge Shadow and Bones'da oynayan bir tane adam vardı ya, Ben Barnes. Hatırlıyor musunuz Ben Barnes'ı? Sirius Black için audition göndermiş. Sirius Black, Harry Potter'daki Sirius Black için. Şimdi size onu hemen göstereceğim, bir saniye. Yakışır mı sizce diye de sormak istiyorum. Bakın. Sirius Black'e sizce bu adam yakışır mı? Ha? Bakın bu. Bir dakika. Ha. Sizce yakışır mı? Yani bence oluyor, biliyor musunuz? Yani şöyle bakın. Şimdi bakın. Bu fotoğraf bir tık çirkin. Ama Sirius Black'in ben karizmasını yok bu da değil. Bu çok çirkin, bu fotoğrafta çirkin. Güzel adam ama yani şeyliği çok güzel. Bak mesela. Bak mesela bu fotoğrafta falan olmuyor mu? Ne diyorsunuz? Bak şimdi bak, karizmatik bak. Bak. Bence olur. Çünkü neden? Öncekinde adı nedir? Şimdi artık yaşları indirdikleri için bütün kastı gençleştirdiler. Bakarsanız fark ediyorsunuzdur. Genç çocuk kastından bahsetmiyorum. Diğer kastaki kaslardaki yaş ortalamalara baktığımızda genelde gençleştirdiler. Bence o yüzden Ben Barnes çok cuk diye oturabilir yani. Ama oyunculuğu
Yani oyunculuk karşılaştırılamaz Gary Oldman'la bence Ben Barnes'ın. Ya oyunculuk yani Gary Oldman'ın oyunculuğunda asla değil. O seviyede asla değil ya. Siz kim yapardınız Sirius Black'i? Ya Tilda Swinton'ı Voldemort yapmayı düşünüyorlardı bir ara. Feyyaz biliyor musun öyle söylenti ilk bölümden zaten Harry Potter'ın ailesini öldürmezler değil mi? Feyyaz nasıl öldürmezler? Zaten onların ölümüyle başlıyor ya kardeşim. Onlarla başlayacak. Zaten hikaye onların ölümüyle başlayacak. Ben senin için bir spoiler'ımı aldım elinden. Ne oldu? Bunu bilmiyor olamazsın sen. Feyyaz, Harry Potter fanı olarak. İlk bölümde direkt zaten şey diyorlar zaten açılış sekansı şeyle olacak. Voldemort'tan kaçan Lily ve James'le olacak. Dizinin açılışı. Tilda Swinton'ı Voldemort yapmak istiyorlardı bir ara. Keşke o gerçek olsa. O kadar iyi olur. O kadar iyi olur ki gender swap bence Voldemort için pek bir önem arz etmiyor. Çünkü yani gender'ının çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ama şuna bakar mısınız? Bakar mısınız? Ya Tilda Swinton harika Voldemort olmaz mı? Tilda Swinton var ya. Ya şöyle Feyyaz kesinlikle öyle olacak. Artık ailesi umarım zaten Lily ile Harry'nin gözlerine aynı yaparlar. Çünkü zaten yani kitabın olayı bu ya. Hep Snape gözlerini Harry'ye benzetiyor. Öyle bir kas seçmişlerdir diye umuyorum. Ben ve bir de şöyle kasla ilgili bir durum değil. O lensi de hallederler. Bir de şey çok benziyorlar. Heh, güzel. Bir de şey dizi boyunca zaten çok göreceğiz Lily ve James'i. Çünkü Lily ve James ve Harry'nin hayatları çok paralel ilerliyor aslında. Yani çok fazla gönderme var. Filmin kendi içerisindeki kitaplarında da Harry'nin hayat hikayesinde de Lily ve James'in hayat hikayeleriyle çok paralel benzerlikler var. Büyük ihtimalle çok fazla flashback göreceğiz. Yani eski sahneler, eski işte Lily, James, Snape arasındaki sahneler, çapulcuların sahnelerini bunları kesin çok göreceğiz. Çünkü bu bir evren yarattıkları için o evren hakkındaki en güzel detayları da daha ince ince işleyeceklerine eminim ben. Çok büyük yapım. Ya çok iyi. Şuna baktıkça coşuyorum. Tilda Swinton keşke Voldemort olsa. Şey diyenler var. Cillian Murphy falan. Cillian Murphy falan olsun diyorlar ama ben Tilda Swinton'ı çok çok beğeniyorum. Ve bence yani Voldemort kadın olursa inanılmaz farklı bir perspektif gelebilir diziye ve benim ilgimi daha çok çeker biliyor musunuz? Çünkü ya kitaplarını okuduk zaten, filmlerini izledik. Şuna baksanıza bak. Bir de yani bu kadar keskin bir dönüş yaparlarsa Voldemort'ta çok enteresan merak unsuru aşırı artar. Tilda Swinton mı? Hayır. Tilda Swinton benim bildiğim Game of Thrones'da oynamadı. Marvel biliyor musunuz? Ben ben şeydeki performansını da çok severim çünkü. Ne? Stranger Things. Stranger Things ne ya? Doctor Strange'deki performansını da çok severim. Game of Thrones oynadım ya Tilda Swinton. Oynamış. Bırak oynamamış. Tilda Swinton değil ki. Değil. Bırak. White Witch bu kardeşim. Bu Tilda Swinton değil. White Witch. Narnia günlüklerindeki hali. Has never appeared. Yok. Game of Thrones değil. Ay, bir an oldu mu dedim de hayır bu Narnia günlüklerindeki hali. Narnia günlüklerini de hiç sevmem bu arada. Narnia günlükleri de geliyor.
Narnia günlüklerini de Greta Gerwig canlandıracak. Canlandıracak dedim, yönetecek. Greta Gerwig yöneteceği bir Narnia günlükleri reboot'u izleyeceğiz. Hatta bayağı dark olacak falan diyorlar. Siz Narnia günlüklerini izlediniz mi? Filmlerini. Ben hiç sevmem, biliyor musunuz? O kadar potansiyeli olan bir iş. Tilda Swinton da oynuyor ve White Witch, yani kötü karakteri oynuyor falan. Yani aşırı potansiyeli yüksek ama falan oynuyor. James McAvoy falan oynuyor. Yani inanılmaz. Ya inanılmaz bir kastı var ama o kadar olmamış film serisi ki beni çok üzüyor. James McAvoy'a da bayılırım. X-Men First Class filminde falan bayılarak izlemiştim. X-Men'in First Class filmi benim galiba ilk ve tek sevdiğim X-Men filmi. Ki X-Men çok güzel bir hikayesi olan bir çizgi roman serisi. Kesinlikle onu da yapamamışlardı ya. Ne kadar kötü yapmışlar. Ya bilmiyorum, ben X-Men'in mesela First Class'ına bayılırım. En sevdiğim süper kahraman filmlerinden biridir X-Men First Class. Ama diğer filmlerini çok beğenmem. First Class'ın şeyi bile ya inanılmaz güzeldi bak. Abi kastı bile inanılmaz iyi. İnanılmaz. Ay, X-Men geldi aklıma. Bir coştum. Acaba izlesem mi bir ara X-Men'i tekrar? Ya First Class'ını tekrar izlenir. X-Men'in de reboot'u gelecek diyorlar. Tekrar dizi şeklinde çekecekler diyorlar. Ama bilmiyorum. Avatar geliyor 2. sezonu. Onu izleyeceğim. Benim çok fazla hevesli olduğum bir proje kalmadı ya. Of, şöyle ya var da bu sezon Doomsday falan gelecek de ben Marvel seven bir insan olarak, siz burada ne kadar var Marvel seven bilmiyorum ama Marvel son bütün filmlerinde beni hayal kırıklığına uğrattığı için, ama Avengers olduğu için de kesin izleyeceğim. Bakayım başka notlarımızda var mı bir şeyler? Neler olmuş, neler bitmiş. The Summer I Turned Pretty geliyor filme. Çekimleri başladı. Onu demiş benim bir önceki canlı yayında söylemiştim. House of Dragon geliyor. House of Dragon'ı unuttum. Allah kahrül bela. Yani niye 5 senede bir yeni sezon çekiyorsunuz? Abi unuttum bütün her şeyi. Tekrar izlemem lazım 1. sezonu, 2. sezonu. Ki ben kitaplarını okumuşum ama unuttum kitaplarını da zaten. Kan ve bir şeydi işte. Ki House of Dragon'ın 2. sezonu benim en çok hevesi beklediğim, çünkü kan ve peynir bölümü vardı. En hevesle beklediğim sezondu. Ama bok ettikleri için 2. sezonu, o kan ve peynir olayını o kadar üstü kapalı geçtikleri için falan çok moralsizim. Yani o zamanlar daha moralsizdim ilk izlediğimde. Ama şimdi 3. sezon için gene izleyeceğiz, yapacak çok. Ki 3. sezonda çok büyük bir ölümle başlayacak sezon. House of Dragon'ı izliyor musunuz? Chat, House of Dragon'ı izliyor musunuz? House of Dragon'ı izliyor musunuz? Chat. 2. sezondayım. Ah. 2. sezonu Feyyaz bitir ve benim YouTube'da kanalda Aleyna ile çektiğimiz House of Dragon bölümü var. 2. sezonun Allah belasını versin diye haykırdığımız. Bir tane Talk Modu bölümü var. Onu izle sonra. O kadar bok ettiler ki 2. sezonda. Bir tek Aegon'un yanması çok iyi gösterilmişti. Yani Aegon
sahneleri çok şok edici ve ay demiştim evet Game of Thrones buydu ya. Bu kadar şok edici ve insanı böyle ben ne izliyorum şu an oha falan böyle şok edici olması gerekiyor. İkinci sezonda tek beğendiğim sekans oydu. Ki kan ve peynir kitaptaki gibi yani kitaptaki gibi değil. Game of Thrones'un kendi külliyatına uygun şekilde çekilmiş olsaydı kan ve peynir olayı sahnesi bayağı travma geçirirdik. Of Campus'tan gelenler olmuş. İkinci sezon ne zaman yayınlanır? Rina'cığım ikinci sezon Mayıs 2027 gibi yayınlanacak. Yani her sene bir sezon yayınlanacak ve o bir sezonda bir semestr anlatacaklar. Showrunner öyle dedi yani. Şu anda hatta yarın çekimlere başlıyorlarmış. Bütün oyuncuların ana cast'taki oyuncuların tipleri tekrar eski hale geri getirilmiş. Stefan işte saçını boyatmış falan filan. Ben hepsini takip etmem. Arkadaşlar Twitter'ıma bir girin. Instagram, Twitter keşfetim var ya. Full of campus erkekleriyle dolu. Anladım Feyyaz. House of the Dragon'da ikinci sezondayım dediğini. Rina başka yerden girdi. Rina ay ya uzun sürer demiş. Şöyle aslında her sezon yani her yıl bir sezon bile şimdiki sektöre baktığınızda dizilerin sektörüne genelde sezonlar arasında çok fazla ara veriyorlar. Bu sektöre baktığınızda genelleme bu Off Campus'un yaptığı her sene bir sezon olayı bile çok iyi kaçıyor biliyor musun? Ama o zamana kadar büyük ihtimalle bizi update edecekler diye düşünüyorum. Sürekli yeni işte şey attılar. Gördünüz mü? Dörtlü çiftin videosu vardı. Hannah Garrett ve Dean Allen'in videosu falan. Onları attılar. Bu arada bir tane şey gördüm. O çok hoşuma gitti Twitter'da. Onu da size söyleyeceğim. Bir teori var. Bu izlediğimiz şey var ya Hannah Garrett ve Dean Allen'in olduğu video. Videoyu izlediniz mi? Dur onu göstereceğim. Bu video neymiş biliyor musunuz? Onu söyleyeceğim size bir saniye. Hemen o teoriye göre ben kitaplarını okuduğum için direkt spoiler vereceğim bu arada. Dur size o resmi açayım. Bu video var ya. Arkadaşlar bu videodaki ben de bağımlısıyım. Sus Rina hiç iyi durumda değilim. Neyse bu videodaki olay ne biliyor musunuz? Bu ikisi de kırmızı giymiş. Spoiler alert arkadaşlar. Off Campus dizisini izlemeyen 2 dakika 3 dakika ileri saramazsın canlı yayındayım. 2-3 dakika sonra geri dönün. Spoiler vereceğim. Bu normalde kitapların Off Campus serisinin son kitabında son kitabında evet doğru son kitabında Takır ve Sabrina'nın düğünü var ve o düğündeki Nedimeler burada Ellie ve Hana. Yani ikisi de kırmızı giymiş. Önce Hana ve Gerrit geliyor sonra Dean ve Ellie geliyor ya sonra oraya Logan ve Grace gelecek. Grace de aynen kırmızı giymiş olacak. Çünkü orası Takır ve Sabrina'nın düğünü. Nedimeler de kızlar. Öyle. Yani öyle bir teori söylüyor da bence çok mantıklı. O zaman bütün bir şeye çünkü kitabın son kitapta Sabrina ve Takır'ın düğünü oluyor. O düğünde neler oluyor? Neler. Yani bilseniz şu anda size söylemek istediğim bu resimde aslında Hana'nın yani bu öyleyse gerçekten Takır ve Sabrina'nın düğünüyse çok spoiler var vereceğim size ama vermiyorum. Vermeyeceğim. Vermemi istiyorsanız Instagram'dan bana yazabilirsiniz DM'den. DM'den yazın ama. Ya bakın yorumlara yazınca yorumlarda cevap veremiyorum. Çünkü yorumlar açık. DM'den yazın bana. Direct mesaj atın. Ben oradan konuşalım, yazışalım, şey yapayım. Anlatayım size. Kendime yönlendiriyorum direkt.
Rina, ilk defa Prime dizisi izliyorsan sana kendi kanalıma yönlendirme yapacağım. Çünkü benim kanalımda da aşırı fazla Prime dizisi ben çok izleyip yorumladığım için ve sevdiğim için bu hype'ı, gençlik enerjisi bütün dizilerini 12 proje yayınladılar. Obsession in Session mı? Öyle bir şey. Ben de o 12 projenin 12'sinde konularını anlattım. Hepsi de Off Campus'u enerji anlamında çok benzeyen projeler. Çünkü hepsi BookTok kitaplarından adapte edilmiş projeler. Yani TikTok'taki kitaplardan en fazla adapte edilmiş projeler. Onların hepsinin konularını, ne zaman çıkacaklarını, cast yani oyuncularını falan anlattığım bir video çektim. Oradan izleyip kısaca ulaşabilirsin. Ve belki seveceğin bir şey bulabilirsin diye umuyorum. Çünkü bunu sevdiysen Off Campus'u. House of Dragon'a gelmek istemiyorum bile ya. House of Dragon'a çok sinirliyim. 21 Haziran'da çıkacak. 28 Haziran'da doğum günüm arkadaşlar. 21 Haziran House of Dragon var. 25 Haziran Avatar Son Hava Bükücü var. Ben doğum günüme kadar video çekeceğim demek ki. House of Dragon'ı çekeceğim. Sonra çekeceğim. House of Dragon'ı çekmek çok istiyorum ama kitaplarını unuttuğum için videosunu çekerken zorlanabiliyorum. O yüzden belki gene bir konuk alabilirim House of Dragon'ı çok iyi hatırlayan. Kitaplarını çünkü hatırlamıyorum. İsmi neydi anlamadım. Teşekkür ederim Feyyaz'cığım. İsmi neydi anlamadım dediğin Rina mi? Bu video mu? Benim videomu şöyle bak. Göstereyim sana. Kendi videomun şeyini yapacağım ama yapacak bir şey yok. Prime Video Obsession in Session diye bir klip yayınladı. Klibin adını boş ver, çok önemli değil. O klipte 12 tane proje var işte. O klip önemli değil. Önemli olan benim. Kendi şeyimi yapmam. Prime dizisi dedin. Hayır. Prime dizisi, evet, 12 tane proje var işte o Obsession in Session'da. 12 projede Prime'in işi, Prime Video'nun işi. 12 tane böyle TikTok'taki kitaplardan uyarlanan dizi filmler. Legally Blonde falan da var içlerinde, sadece TikTok değil. Ama işte Aşk Hipotezi seversen sen de, yani Off Campus sevdiysen büyük ihtimalle seversin. O gelecek. Every Year After gelecek. Every Year After. Dur bir dakika. Bir saniye. Hemen dönüyorum. Kanalıma girince zaten kanalımda hepsini bulabilirsin Rinacığım. Kanalımda sondan bir önceki video galiba Prime Video videosu var. Prime'ın açıkladığı 12 proje diye. Orada bütün projelerin adlarını, ne zaman çıkacak, her şey var. Hatta göstersem mi acaba şimdi? O için, video için de o kadar uğraşmıştım ki. Bir dakika göstereyim ya. Kendi şeyimi yapacağım. Kendi kanalımın. Benim peki subscribe'lar sadece Prime, Disney Plus, Amazon, Netflix, Harry Potter seven herkesin takip ettiği Warner Bros, Disney Channel, Netflix, Disney, IMDb, tabii ki Dilara. Böyle gidiyor. Bak şu video, Prime ne yapıyor videosu. Rinacığım. Bakarsın hayatım, boş ver, yayında kal.
Bu arada bana hype atmayı unutmazsan sevinirim kanala. Hype. Burada var mı beğendiğiniz bir video? İzleyip sevdiğiniz? Vardır diye umuyorum. Beni kitlelere ulaştırın ne olur. Burada kendi başıma gerçekten sıfır network'le, sıfır tanıdık, sıfır şeyle, imkanla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Hype atılmıyor mu? Bir dakika ne diyorsun Feyyaz? Atılıyor kardeşim. Atılması lazım. Dur bakalım. Merhaba. Saçmalamayalım. Nerede? Live'larda atılıyor galiba. Bu şey olduğu için atılmadı herhalde. Bak kardeşim live son live'a bakalım. Transkript ne ya? Bakın moment yok. Çok düşük. Olacak iş değil. Live'larda izlenme geliyor ama live'lar zaten 3 saat 4 saat olduğu için sizden çok fazla bir beklentim şeyim yok arkadaşlarım. Ne kadar yapabiliyorsanız yorum. Evet Rinacığım. Hype atılmıyor şu anda. Evet Feyyaz. Hype'ımı geri mi aldı YouTube? Bu nasıl bir şey ya? Hype verdiler sonra geri mi aldılar? Like'lar ne kadar az. Bak live 3 saat oluyor. O yüzden çok izlenme beklemiyorum. Benim için 300-400 çok güzel ama 7 tane like ne demek ya? 300 izlenip 7 tane like ne demek? Allah'ım gerçekten en son sokağa çıkıp dileneceğim like diye ya. Instagram'da gördüm demiş Rinacığım. Evet ben İngiltere'de yaşıyorum. Instagram'da mı gördün? Instagram'da story'de paylaşıyorum bazen İngiltere'de olduğumla ilgili böyle birkaç bir şey de. İngiltere'deyim. Yes, Londra'da yaşıyorum şu an. One Direction hayranı mısın? Bir şey ben de çocukken çok severdim. Burada Madame Tussauds diye bir tane şey var. Türk İstanbul'da da var Madame Tussauds. Buradakinde Harry Styles var. Gidip belki video çekebilirim. Harry Styles falan. Of. Ay. İngiltere güzel ya. Ben seviyorum yani. Londra güzel şehir. Çok düzenli. Çok enteresan. Yani aşırı fazla insan var ama evet kardeşim onlar dağıldı. Biliyorum. Rinacığım. Ayıp ediyorsun. Hı. Maalesef. Bu hype atılamıyor yorumunu sabitleyemeyeceğim Feyyaz. Çok sinirlendim. Çünkü gerçekten atılamıyor. YouTube benden geri mi aldın abi? Hype'ımı. Manchester'a maça gittim biliyor musun Feyyaz? Manchester maçı vardı. Geçen ay ona gittim. Ben futbol insanı değilim. Tekrar hayattan soğudum. Tekrar hayattan soğudum. Manchester daha güzel. Bence Manchester'ı ben o kadar beğenmedim. Biliyor musun? Bilmiyorum belki de maça gittiğim için soğudum. Manchester Arsenal maçı vardı. Ona gittim. Manchester kazandı. Renkleri güzel ama. Renkleri çok güzel. Kendime çok da güzel bere aldım. Masmavi. En sevdiğim renklerden biri olduğu için kanala bakarsanız mavi ve mor. Yağmur genel anlamda zaten Londra'da falan da en büyük şey. Keşke olsa ama şu bu son hafta var ya bitirdi beni bu şehir. Arkadaşlar ben yeni kanal açıp orada İngiltere'yi gezdiğim bir vlog kanalı açmayı düşünüyorum ya. Artık yeni bir kanal açıp o kanalda da işte İngiltere videoları
falan yapmayı düşünüyorum ama önce bu kanalın gerçekten bir tık bir yere gelmesi lazım. 7 like ne ya? 300 izlen. Bak 300 falan izlenmesen ben okeyim biliyor musunuz? Çünkü yani 3 saatlik video atıyorum. Beklentilerimi de ona göre ayarlıyorum. Daha objektif bakıyorum. Ben okeyim. Ama like, yani beğeni, yorum çok, bak interaksiyon çok önemli. Arkadaşlar bana yardımcı olmak istiyorsanız yorum, beğeni, arkadaşlarınıza paylaşmak, Instagram'da paylaşmak falan. Bunlar benim için çok önemli. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Çünkü benim burada oluşturmaya çalıştığım bu alandan başka hiçbir şeyim yok. Yani hiçbir sektörel bağlantım yok, bir şeyim yok. Burada kendim şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi acındırmıyorum arkadaşlar. Bu arada benim gibi olan çok fazla insan var. O ayrı da. Yine Harry Potter çekeceğim. Ama işte Harry Potter için stüdyosuna gidip çekeceğim. Stüdyosu için önce benimle birlikte gelecek bir kameraman arkadaşıma ihtiyacım var. Rina'nın hepsini Edinburgh, İrlanda. Hepsi işte evet. Hayallerim arasında. İnşallah. Bu kesin gelecek yakın zaman. Yakın demeyeyim de belli bir süre içerisinde bu gelecek. Diğerlerinde inşallah bakalım. Önce bir Harry Potter stüdyo gezisi videosu çekebileyim de. Çok da uzun yol biliyor musunuz? Benim buradan stüdyolar Lewiston Studios diye bir yerde. İngiltere'nin dışındalar. 4 saat gidiş falan var. Ben işte iş için gittiğimde biliyorum. 4 saat sürmüştü iş görüşmesine için gittiğimde. Stüdyo. Ya. Ama çok güzeldi. Ya stüdyoda gezmedim ama stüdyoya gidene kadar iş görüşmesi olduğu için onların işte shuttle'larına falan gidiyorsun. Shuttle'da bile ağlayacaktım mutluluktan. İlk gidişim ve gezemeyeceğim bunu biliyorum ama shuttle o kadar tam böyle mor araba vardı ya işte hız arabası otobüsü Harry'nin bindiği. Ondan yapmışlar. İçinde işte Tom Felton'un videosu falan var. Onda bile duygulanmıştım. İnşallah çekebilirim o videoyu ya. Ay ama işte mesela çekeceğim arkadaşlar. Maliyetli videolar bunlar. Çekeceğim ama işte kanalım bir tık bana bir getiri sağlaması gerekiyor. Ben burada öğrenci olarak varım. Rina ben şurada kesintisiz internet sağlayabilmeyi bile 3. live, 4. live bu falan öyle bir şey. Şu an bulabildim. Yani imkanlar bu şu anda bendeki. Londra inanılmaz pahalı. İnanılmaz pahalı. Off Campus sayesinde gelen çok fazla izleyici var. Onlardan gelen bazı yorumlarda görebiliyorum. Mesela Cina galiba sen onlardan birisin. Sanırsam. Off Campus'ta gelen. Çünkü Instagram'da bir anda daha çok izlenen Off Campus videom oldu. Sen var ya çok tatlı bir insansın Rina. Seni yerim. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Teşekkür ederim aşkım. İnşallah. Ama biliyor musunuz böyle kıskançlık diyeceksiniz belki ama böyle bakıyorum insanların yani inanılmaz networkingleri var. Ben seni YouTube'dan, Harry Potter'dan, evet tabii Harry Potter'dan buldum. Feyyaz demiş. Rina Off Campus demiş. Ya evet işte bu tip işte çok
Sen tatlısın aşkım. Minnoş insanlar var bu konuda, bayılıyorum gelin herkese. Ama Büşra gene gelmedin. Büşra buradaysan, yazmıyorsan zaten ya, öyle bir ihtimal yok, kabul etmiyorum da Büşra sen nasıl gelmezsin? Ben Büşra'ya taktım. Büşra bir kere geldi, o ikinciye, üçüncüye gelmedi. İkinciye de gelmedin. Ben ilk gelişi hemen direkt şey olarak kabul ederim. Hepsinde geleceksin diye kabul ederim. Benim takıntılılık seviyesi. Hayır, özledim Büşra'yı sanırım. Hiç görüşmeden özleyebildiğim tek insan kendisi. Neyse. Bu da intim bir şey oldu. Siz tabii bilmiyorsunuz. Herkese her bölümde açıklıyorum ama Berna C. Gündüz'ün Percy Jackson videolarında tanıştığım bir tatlışko Büşra. Berna C. Gündüz de çok tatlışko bir insan, o ayrı. Onunla da video çekebiliriz, belki gelecek gene. Konu bulayım. Çünkü özledim kendisini. İnternet için Feyyaz. Sus. Mavi boncuk, bir şey söyleyeceğim. Rica etsem bu internetin gitmemesine bir mavi boncuk çete herkesten. Bir nazar boncuğu. Mavi boncuk ne ya? Nazar boncuğu. Rica etsem çete biri atabilir misiniz lütfen? Kurbanınız olayım. Bak ben bunu başarmış gibi hissediyorum. Yani dur söylemeyeyim, gidecek gene. Korkuyorum abi. En son böyle ben ne başardım derken gittim. Geçen canlı yayında ay başardım oh be derken kesildi abi. Ay. Ne kadar havasız bir hava var ya. Bu nasıl bir weather ya? Geçen canlı yayında şey oldu, hatırlıyor musunuz? İngilizce biri geldi. İngilizce yazı yazmaya başladı. Ve ben bir anda İngilizce konuşmaya başladım. Unexpected bir olay yaşandı. Ve ben 5 saniye falan İngilizce konuştum. Bu şey adı nedir? Bir ara acaba İngilizce canlı yayın yapsam acaba nasıl olur? Çok zor çünkü takip eden herkes Türk. Ama hepimiz İngilizce konuşacağız. İngilizcemizi hep birlikte geliştireceğiz, anladınız mı? Siz de mesela chat'e İngilizce yazacaksınız. Ben de İngilizce cevap vereceğim. Practice. Hepimiz için. Hepimiz için practice. Böyle kasıntı, herkesi her pazar gelecek bir canlı yayın yapsam ya. Herkes translate kullanıyor. Bir ben mal gibi canlı yayında kamera karşısında olduğum için ben anlamam seni. Rina çok tatlısın ya, bayılıyorum. Of, kendiyle dalga geçebilen herkese bayılıyorum ya. Ben de böyleyim aşkım. Ben de kendimi anlamam, boş ver. Benim İngilizceyi çözmem o kadar, ben ilkokulda falan nefret ediyordum. Bir hocam vardı, bakın. Hadi hepimiz ilkokul, ortaokul travmalarımızdan bahsedelim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Feyyaz güldürdün beni, dur. Hadi bak, ilkokul, ortaokul travma. Allah kahretsin, hiç sevmezdim. Bir tane İngilizce hocam vardı. Allah efesin, gorile benziyordu. Korkuyordum. Aşırı büyük bir insandı. Yani her şeyiyle çok büyüktü. Ve ben uyumak için kaloriferin yanındaki arka koltuk ne ya? Benim sıraya koltuk demem. Benim okul sevgi. İlkokuldaydım. Arka sıralarda oturuyordum kaloriferin yanında uyuyabilmek için. Çünkü İngilizce'de hiç sevmiyordum falan. Bir gün geldi, bana kızdı ve işte en sevdiğim kalem kutumu falan aldı. Böyle bağırdı, çağırdı, kalem kutumu aldı, kendi masasına mı attı, öyle bir şeyler yaptı. Bir de çocukken yaşanan şeyler büyüdükçe kafanda büyür ya. Çünkü bir çocuğa mesela sen en kötü yani
şu kadarcık bile daha kötü davrandığında beklediğinden, büyüdükçe o travma kafanda büyüyor abi. Ben o kadından sonra dile karşı liseye kadar, gerçekten lisenin sonuna kadar falan, hatta ben üniversitede benim dillerim bir anda açıldı. Fransızcayı görünce İngilizcem iyileşti. Daha zorunu görünce benim diğer dilim iyileşiyor. Gerçekten böyle bir şey yaşandı. Ortaokulda bak okumayı bilmiyoruz. Öğretmen İngilizce kitabını okutturdu. Ben içimden derdim, ben ne okuyorum? Abi bu da manyaklık mı ya? Öf! Bizim bu travmalar ne olacak? Benim de bak, İngilizce değil, başka bir tane daha travmayla geliyorum. Müzik dersi. Her beden ve müzikten önce ben revire giderdim ve hastayım derdim. Ve kendimi yatıttırmak isterdim. Derdim ki beni uyutun. Hani ben hastayım. Ve çünkü neden? Abi bir müzik hocamız vardı. Nefret ederdim kadına. Halen daha nefret ediyorum. Ve bu kadına bak, bu nefretim şu anda da devam ediyor. Hiç sevmiyorum. Kadını görsem yüzüne tükürürüm. O kadar nefret ediyorum kadına. Gitar hocası, tamam mı? Bizi böyle derslere ayırıyorlardı. Farklı farklı enstrümanlara ayırıyorlardı. Önce sınava soktular bizi. Dediler ki hanginiz hangisine uygunsunuz falan. Klasik böyle zırvaladılar, tamam mı? Sonra ben gitardayım. Ama ben yapamıyorum. Ben gitarı, çünkü çoğu çocuk orada anası babası 5 yaşından itibaren gitar çalmayı öğretmeye başlamış çocuklara. Hırslı. Ben arkadaşlar inanılmaz hırslı bir ilkokul, ortaokulda okudum. Yani zaten tahmin ediyorsunuzdur bu kadar hırslı kişilerin hangi okul olduğunu. Neyse, kadın bana alıp gitarı böyle yaptı. Aldı, bana soktu. Tamam, bana soktu. Garip bir betimleme tanımı ama gerçekten soktu. Böyle aldı, benim göbeğime yapıştırdı. Dedi ki sen işte yapamıyorsun bunu, neden yapamıyorsun? Beceriksiz misin? Öf Allah'ım falan yaptı. Sonra da ben işte sınıfımı değiştirmek istiyorum dediğimde Allah'ıma bin şükür gidiyorsun. Ne zaman gideceksin diye. Beni bir ağlatıyordu kadın. Böyle bir şey olamaz ya. Abi ben ne yapayım? Ben neyim ki? Ben neden bunu böyle çok iyi çalmak zorunda olayım? Ben 5. sınıfta İngilizce şekilde tiyatro yapmıştık. İngilizce travmalar bizdeki. Abi benim müzik travmamdan sonra İngilizce bende silindi. Müzik hocası, o hoca bir gün karşılaşırsam bak, gerçekten yüzüme bakmasın. Hiç istemem. Yani kendimi tutamam çünkü. Kırmızı saçlıydı. Aşırı gıcık ve çok sinir olurum. Kadın beni ağlatıyordu sürekli ya. Ve sürekli anlatamam size. Bütün travmalarımın nedenlerinden biri o kadın. Sende kulak yok, hiçbir şey bilmiyorsun, öğrenemiyorsun, böyle şöyle. O kadar, yani 5. sınıfta falandım, 4. 5. sınıfta falandım. İğrenç yani, ben o kendi ilkokul, ortaokulumdan nefret ederim bu arada. Hiç sevmem gittiğim okulu. Bir çocuğum olsa asla yollamam. Allah bir konuşmasın da yollamam yani. Çocuklara böyle yarış atı gibi bakan bir okuldu. Berbat ya. Ama şimdi söylesem dalga geçebilirsiniz şu anda. Çünkü benim en sevdiğim ders tiyatroydu bu arada, biliyor musun Feyyaz? Benim en sevdiğim, yani seçmeli dersi tiyatro. En sevdiğim şeydi tiyatro. Çok uzun bir süre o yüzden oyunculuk çok düşündüm. İyi akşamlar Brianna. Hello Kayşim, hoş geldin. Böyle bak. Chat'te gelene hoş geldin yazan insanlara bayılırım. İyi akşamlar demiş. Feyyaz'ın iyi bayramlar demesi. Bizim ortama giriş. Hoş geldin Brianna'cığım. Geç geldin hayatım. Sayım bitti. Neredesin? Hangi canlı yayınlarla aldattın beni? Hemen söyle bana. Hangi canlı yayınlarla beni aldattın?
koyup adam değil, insan yerine koyup anlatman benim bu gereksiz tribimi insan yerine koyup anlatmanın. İşte böyle tatlı insanlar derken bunlardan bahsediyorum. Ailevi deme. Ailevi deyince başka travmalarım aklıma geliyor. Ben galiba bir sene üniversiteden sonra master yüksek lisans için bir sene falan benim evde kalmam gerekti. Ve o bir senenin sanırım tam bir sene de değil. Bir seneden biraz az olabilir. Ailemle yaşamak zorunda kaldım. Bak bunu sabitleyeceğim. İşte kaliteden anlayan insanlar var hayatta. Atanmaya mı çalışıyorsun? Brianna çok zor. Kardeşim. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Çok zor süreç. Gerçekten sabır diliyorum. Bu arada ben de iş bulmaya çalışıyorum kardeşim. Ben de iş bulmaya çalışıyorum. Bütün psikolojim bozuldu. Gerçekten ya. Öf! Bu iş arama süreci o kadar sıkıntılı ki. Arkadaşlar her red mailinde kafayı yiyorum. Her red mailinde bak. Hepsini kişisel algılıyorum. Artık alışamıyorum. Reddedilmeye bu kadar alışamıyorum. Of. Bir de hayatım boyunca o kadar çok ben üniversitenin başından beri çok çalıştırdı. Yani bizim üniversite öyleydi. Her sene yarım dönem çalışman ve staj yapman gerekiyordu. Ve ben çok iş aradım. Ben son 7 senedir iş arıyorum arkadaşlar. 7 senedir LinkedIn'deyim. 7 senedir falan LinkedIn'deyim. Ve ben reddedilmeye alışamadım. O yüzden de hep şunu düşünüyorum. Acaba başka bir meslek mi yapsaydım? Ama işte başka bir meslek yapınca atanmak işte mesela. Öğretmen misin Brianna? Ne öğretmenisin? Öğretmen misin? Ne öğretmenisin? 2 soru. Kardeşim. Antalya'daydın sen. Aa! Yok öğretmen. Doğru sen doğru. Hatta hukukla ilgili konuşmuştuk. Çok affedersin. Çok affedersin. Aşko unuttum. Doğru. Sen hatta hukuk hakkında senden bilgi almıştım. Aramızda hukukçu varsa diye. Hakimlik sınavı mı? Wow! Woo! Wow! Aramızda direnişçi bir insan var. Arkandayım kardeşim. Arkandayım. Senin gibi insanlara ülkede o kadar çok ihtiyaç var ki. Doğru düzgün hakimlere. Umarım her şey gönlünce olur. Çok zor meslek. Hepsi çok zor ya. Hepsi çok zor. Bütün meslekler çok zor. Ama ülkenin durumu o kadar ortada ki özellikle hukuk, adalet diyeceğim. Yani çok zor. Çok gerçekten insanın yani geçen gün bir tane post gördüm. Çok hoşuma gitti. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda geleceğimizi görme umudumuzu aldılar gibi böyle çok negatif ama aynı zamanda da bence doğru bir yerden bir post gördüm. Yani ben tabii yani şimdi Londra'dasın nasıl böyle konuşuyorum belki böyle şeyler söyleyen olabilir falan. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim de ailem Türkiye'de. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Bütün ailem, sevdiklerim İstanbul'da. İstediğiniz kadar yurt dışına gidin. Bir yere kadar gidebilirsiniz. Bütün 7 ceddinizi alıp götüremeyeceğinize göre 7 ceddi geçtim annenizi babanızı alıp götüremeyeceğinize göre yani bir eliniz ya da bir eliniz balda okumuyorsanız gerçekten ailenizin emekleriyle okuyorsanız yurt dışında da olsa Türkiye hiçbir zaman yani kendi ülken her zaman en önde geliyor yani keşke çok iyi durumda olsa keşke gerçekten yani burada çabalamanın bana daha fazla getirisi olacağını düşünmesem keşke. Aynen öyle Brianacığım. Aynen yani
burada da iş sorunları aşırı fazla. Yani, iş arıyorsun, herkes tanıdıkla tabii ki ya, dünyanın her tarafında liyakatsizlik var, her tarafında sadece liyakatsizlik de değil, ben onu da anlıyorum. Evet, tanıdık bir yere kadar bence tanıdığın bir anlam ifade etmesi gerekiyor ama Türkiye'de yani hiç okumamış tanıdıklarına bile, belli bir yere, bir şeylere getiren insanlar olduğu için zaten o kadar o durumda. Ülke dünyanın her yerinde var tanıdıkla iş yapmak, işte, tanıdığı yanına almak falan ama valla burada girdiğim mülakatlarda en azından beni karşı taraf aşağılamıyor. Türkiye'de girdiğim mülakatların çoğunda aşağılandım ve neden aşağılandığımı da anlamadım. Yani iş görüşmelerinin çoğunda. Biraz çok net bir beyan oldu. Tabii ki hepsinde değil ama çoğunda. Keşke öyle olmasa. Ya bir şey buraya da bunu herkes herkese söylüyor. Bu da bir tık beni de bu da beni bir tık geriyor. Niye biliyor musun? Çünkü bu şey demek gibi bir şey. Hükümeti eleştirdiğinde Silivri soğuktur diyen insanlarla aynı mantık bu. Korku zemini oluşturuyorlar. Yani gerçekten bir korku imparatorluğu oluşturuyorlar. Herkese karşı. Bir sektöre bir iş kolunda da hukukta da böyle. Mesela hukuk okumayacaksın çevren yoksa. Bunu bana da dediler. Ben de işletme okudum abi. Bana da şunu diyorlar. Sen bir şirkete girebilmen için, çalışabilmen için orada burada tanıdığın olması gerekiyor. Şunu yapman gerekiyor. Bunu etmen gerekiyor. Yani belki doğrudur, belki değildir bilmiyorum. Benim de yaşım da gerçekten yani çok her şeyden hayatla ilgili o kadar da bir deneyimim belki de yoktur, belki de vardır. Bazı konularda var. Yurt dışında yaşamak, tek yaşamak, işte ırkçılıkla baş etmek. Bu gibi konularda belki vardır ama bazı konularda da deneyimsizim. Ama şunu demek istiyorum ya kısaca. Herkesi her sektörde korkutuyorlar. İş bulmak konusunda, o işte kalabilmek konusunda vesaire vesaire. Hep tanıdığın olması gerekiyor. Tanıdığın olması gerekiyor. Ya tamam hepimizin tanıdıkları vardır. Anne babası olan herkesin anne babasının bir tanıdığı vardır. Anlatabiliyor muyum? Ben burada bir sorun görmüyorum. Benim burada sorun gördüğüm ne biliyor musunuz? O kadar eğitim küçümseniyor ki artık. Yani sadece eğitim mi önemli? Hayır kardeşim ama bir şeyin de bir zahmet eğitim basic olarak olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani evet eğitim çok önemli. Evet belki o meslek için mesela o alan için söylüyorum. Üniversite okumak önemliyse o pozisyon için evet üniversite okuyan bir insan olsun. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Eğitim o kadar küçümsendi ki ülkede. Herkes artık şeye bakmaya başladı, deneyime. Tamam ama bak kardeşim o deneyim mesela o insan bir şekilde kalburüstü oralara gelmiş, deneyim kazanmış. Ama ben de önce eğitimimi almaya odaklandım. Eğitimimi aldım. Şimdi de deneyim kazanmak istiyorum. Ya şimdi sen bana daha deneyimli birini arıyoruz. Ama ben daha yaşım ya 26'ya yeni gireceğim arkadaşlar. Yüksek lisansı yeni bitiriyorum. Ben ne kadar deneyimli olabilirim? Yani tabii ki de deneyimlerim var ama bulabildiğim yerler mesela film ve dizi sektörü değildi. Ve o dönemde de kısaca bulmam gerekiyordu falan. Yani hem deneyim istiyorsun hem sonra diyorsun ki sen bazı şeylerde diyor ki bana işte çok kalifiye diyen de var. Bu da çok garip, çok saçma. Çok kalifiyesin demek de çok saçma. Hiçbir şekilde övücü bir şey değil bu bence. Hangi avukatla konuşsam ya Brianna bana da yapma diyorlar. Bana da bu sektörde olmak istiyorsan onu bunu yapacaksın falan. Bir de eğlence sektörünün şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Eğlence olduğu için eğlence adı altında yapılan bütün usulsüzlükler ve yasasız yani böyle gerçekten illegal işler, mobbingten tut tacize kadar her şey eğlence adı altında yumuşatılıyor. Bu daha da aslında insanın karşı çıktığı düzeni daha soyut hale getiriyor. Neye şu anda karşı çıkıyorum acaba? Bu gerçekten herkeste mi var yoksa bana mı yapıyor sadece gibi gibi. Bir de
kendi bir şeyler yapmaya çalışıyorsan işte YouTube açmak mesela falan. Bunlarda da bu YouTube alanı başka bir şey orada. Hep her yayında bahsediyorum. YouTuber zorluklarından. Ki kendimi halen daha YouTuber olarak çok görmüyorum. Çünkü bu işten para kazanmıyorum. Para kazandığımı anladım. Arkadaşlar hesabıma yattığı anda kendime YouTuber diyeceğim ama şu an para kazanmıyorum. Para kazanmadığım için YouTuber demiyorum. Açıyorum, sohbet ediyorum sizle zaten. Yani çok böyle aşırı büyük bir şeyler yok. Brianna'cığım bir de bunu maalesef ki kadınlar daha fazla yapıyorlar. Artık öyle bir de öyle bir dil var ki duyarlı olduğunda woke böyle sana işte woke diyorlar. Sen şusun, sen busun falan diyorlar. Kadın olduğun için çok daha da fazla şey görüyoruz. Çok kadınlardan bahsettiğinde de bu da feminazi falan diyorlar. Abi yani o insanlara hitap etmiyorum zaten. Yani o insanları kendime almıyorum. Boş ver, YouTuber'lık boş iş değil mi? Ya I am Putin Spectre. Aslında YouTuber'lık boş iş değil kardeşim. Yani dalga geçiyorsun anlıyorum da. YouTuber'lık aslında kendi şirketini, kendi işini yapmak için bir kitle edinmek, gerçekten marka yaratabilmek ya da atıyorum ileride kendine belli bir networking sağlayabilmek için neredeyse yani şeyi geçtim. Doktorluk, avukatlık bu meslekleri geçtim. Fix daha resmi meslekleri geçtim. Diğer meslekler için çok önemli. Çünkü kendini tanıtıp network edinmek diğer bütün sektörler için önemli bir yer arz ediyor. Aynen öyle Feyyaz. Geleceğin işleri dijital olacak. Yani ama şöyle de bir şey var. Arkadaşlar yapay zeka da sivri ağızla zor bir kitle. Ben sana diyeyim. Sivri ağız mı? Niye ki? Yani ben ne yapmam lazım o zaman biriyle daha yumuşak eleştiriler yapman lazım. Bunu ben kendime çok diyorum biliyor musun? Galiba daha ama şeyle arasında kalıyorum. O zaman da başka biri olacağım. I am Putin Spectre. Biliyor musun? O zaman da başka biri olacağım. Yani ben buyum ve bu arada kitle çok uç eleştiriler yapıyorsun. Genelde mi live'lardan mı bahsediyorsun? Diziler, filmler hakkında mı çok uç eleştiriler yaptığımı düşünüyorsun? Yani bir şey söyleyeceğim Pudding Spectre. Bazı insanlar da nefret etsin. Yapacak bir şey yok ya. Çünkü herkesin beni sevmesi gibi bir şey yani karakterim var çünkü. Yani zaten beni herkes sevemez. Bence herkes herkesi zaten sevemez. Bu arada çok uç eleştiriler yapıyorsun derken live canlı yayınlarından mı bahsediyorsun yoksa dizi film eleştirilerinden mi bahsediyorsun? Çünkü dizi filmler eleştirirken o kadar uç ve sert bilmiyorum yorumlar yapıyor muyum? Genel olarak hayatta çok sivri dillisin gibi. Evet, doğru söylüyorsun. I am Pudding Spectre. Beni iyi tanımışsın. Hayır, genel olarak çok sivri dilli değilim ama ben biraz şeye bakıyorum ya. Yani bence herkesle her şey konuşulabilir. Bunu istemeyen de gidebilir, beni bloklayabilir. Görmek istemiyorsa görmek istemiyordur. Live'ları kastediyorum. Heh, aynen. Live canlı yayınlarında ya canlı yayınlarında çünkü ben gibiyim ve beni takip edecek bir kitle olacaksa da mesela atıyorum birileri gelecekse de tek değilimdir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sempatik bu. Teşekkür ederim Pudin'cim. Şöyle işte herkes herkesi sevmek zorunda değil. Beni sevmeyenler de olabilir. Ki olur büyük ihtimalle. Ben de bu arada beni herkesin seveceği bir karakter olduğumu düşünmüyorum. Yani hatta biraz fazla dalga geçen bir dediğin gibi sivri dilliyimdir yani biraz ama bunu dalga geçerek yapmaya çalışıyorum aslında. Ama insanlar biraz ghost kültürünü yani bilmiyorum
Böyle böyle dalga geçerek her şeyi bence konuşabiliriz şakaya vurarak. Şakaya vurmadığım zamanlar da oluyor tabii de. Bilmiyorum, sevmeyen beni bloklayabilir. Kötü yorum atanlar da var dediğin gibi bu arada. Haydi diyorum arkadaşlar. Benim kanalımda kitle edinmek için değişmelisin. Yani çok kitle edinmek istiyorsam değişmeliyim bence. Yani bu hangi kitle edinmek istediğinle alakalı aslında I am Prudent. Herkesi dinliyorum bu arada. Yorumlar benim için önemli. Gerçekten ciddiye alıyorum. Şöyle, her çok kitlesi olan insan sence aynı mı Prudent? O zaman. Değişmelisin derken mesela benden çok daha sivri dilli kanallar var. Ve çoğu para kazanıyor. Benden çok çok daha sivri dilli. Yani ben hatta diyorum ya, bu benim az halim, biliyor musun? I am Prudent Spectre. Bu benim az halim. Bu kendimi frenlediğim, filtrelediğim halim. Normalde ben elimde olsa çok daha açık ve gerçekten filtresizce konuşmak isterim çoğu şeyi. Ama ben kendimi bu tuttuğum halim ve benden daha filtresiz insanlar var YouTuber olarak. Hepsinin 100.000, 200.000, 500.000 aboneleri var. O zaman onların da olmazdı. Yani bu bir tık da manipüle ediliyormuşuz gibi geliyor sosyal medyada. Hani bunu konuşursan çok kitlen olmaz, şu tarz konuşursan çok kitlen olmaz, para kazanmak istiyorsan şunu yapman lazım. Bazı insanlar var YouTuber olarak, YouTube'da iş yapan, halen daha karakterli bir şekilde kendi çizgisini koruyan ve sevdiğim çok YouTuber var. Bilemiyorum. Farklı insanlar da var ya. O kadar da bazı kalıplar vardır, kesinlikle katılıyorum. O kalıplara uymak gerekir. Ama bence birbirinden farklı insanlar da var. Yani YouTube'da çok muhalif olan ya da çok muhalifi de geçtim. Farklı renkte çok fazla insan var. Ben bu kadar kalıpçı da düşünmüyorum aslında. Ben de aynen böyle düşünüyorum Brianna, biliyor musun? Beni anlayacağını düşündüğüm, benim kafamdaki insanlarla aslında ben de kitle kurmak istiyorum. Aynen. Aynen öyle. Yani ben bak, Brianna beni ya evet. Bu iki yorumu çok değerli buluyorum. Çünkü bu iki yorum benim tam düşünce tarzımı çok güzel özetliyor Brianna'dan gelen. Sağ ol Brianna'cığım. Çok güzel özetledin. Bence de niş bir kitleyi hedeflemek, sadece bana benzeyen insanları hedefliyorum arkadaşlar. Yani benim kafamda olabilecek, sohbet edebileceğim, gerçek hayatta arkadaş olabileceğim, belli bir ortamda sohbet edebileceğim insanları hep hedefleyerek gidiyorum aslında. Ya muhaliften kastım bu arada I am Prudent'cığım. Evet, herkes her şeyin ekmeğini yiyor. O ayrı bir şey. Daha eleştirel bakan insanlar. Ya sosyal medya dünyasında bilmiyorum, ben Prudent Spectre kadar düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Araya ekran girince ya da para kazanma girince otomatikman soğuyoruz o insandan. Çünkü biz senin samimiyetini sevmiştik. Şu an sen para kazanmaya başladın ve bir şey satmaya başlıyorsun. Ve bunu sanki benden habersizmiş gibi yapmaya çalışıyorsun ama ben bunun farkındayım oluyoruz izleyici olarak. Sana bir şey satmaya çalıştığında izlediğin kişi, o persona sana bir şeyler satmaya çalıştığını hissettiğin anda ondan soğumaya başlıyorsun. Çünkü o insan böyle senin kafanda böyle kapına gelmiş satıcı gibi olmaya başlıyor. Ama bunu doğru ve doğal bir şekilde ilerletirsen, markalarla iş yaparken kendi çizdiğin çizgiler çerçevesinde bir iş yaparsan, onların markalarıyla bu işbirlikleri yaparken izleyici kitle kurduğun kitleyle daha samimi bir yerden gerçekten, ben mesela şu konuda
övmek istiyorum. Çünkü, bence ben YouTube'a girdikten sonra yaptıkları şeyin değerini anladım. Ne oluyor ya? Çok ünlü, değil mi? Yani 6-7 milyon aboneleri var. Ama her reklamdan önce sponsor giriyor diyorlar ve sponsor reklamını yapacağım diyorlar. Bu aslında hep altını çizdikleri bir şeydi ama ben YouTube'a girmeden önce anlamıyordum niye bu kadar altını çizdiklerini ve çok önemsemiyordum ama sonra önemsemeye başladım. Çünkü bir şey satış yaptıklarını, o an aslında bir şeyin elemanı haline geldiklerini söylüyor olmaları değerli bir şey. Yani mesela işte ne oluyor adam batırmıyor atınca mesela bu iyi bir örnek. Yani neyi nasıl sattığınla da değişen bir şey. Murat Soner'dir mesela seni rekabet edeceğim. Murat Soner bu arada benim rekabet edeceğim kişi Murat Soner değil arkadaşım. Değil. Çünkü yani ikimiz de dizi yorumluyor olmamız kitlemizin aynı olmasını istememizden kaynaklı değil aslında. Yani mesela benim kanalımda Türk dizi film çok daha az bulursun. Ama Türk dizi film kötülediğim için değil. Kesinlikle değil. Ama yapış tarzım farklı. Murat Soner'e mesela seni rekabet edeceğim bir dakika. Anlamadım tam olarak cümleyi. Hiçbir şey yok bence. Kendisinin eleştirdiği hiçbir şey yok. Ben de bu arada Murat Soner'le ilgili Murat Soner'in bir tane videosu var Sevdiğim Sensin'le ilgili. Onu izleyip çok sinirlenmiştim ve ben de bir video çekmiştim. Çünkü böyle çok dolmuştum. Bir erkek neden bu kadar erir bir dille bir kadın karakteri bu tarz eleştiriyor falan diye. Tarzı hiç bana uygun değil. Hedeflediği kitle de benimle aynı değil aslında. İşte daha demin dediğim rekabet o da benimle etmiyor zaten. O zaten beni yani. Ama anlatmaya çalıştım. Onun da hedeflediği kitle benim hedeflediğim kitleyle aynı değil büyük ihtimalle. O yüzden aynı kulvarda ilerlemiyor. YouTube aşırı büyük bir platform. Artık hedeflediğin kitle dediğin şey illa total olmak zorunda değil. Murat Soner'in hedeflediği kitle bir tık daha total bir kitle. Totali hedefliyor. Yani aslında geleneksel medyada total AB, ABC vardır ya televizyonda, geleneksel televizyonda. Total AB, ABC. Aslında YouTube'da da bu biraz buna evrildi gibi. Yani hedeflediğin kitleler total AB ve ABC'yi de geçmiş durumda. Daha fazla, daha çeşitli insanlara hedefleyebiliyorsun ve yani bu hedef de bu arada sen nasıl bir insansan ona göre ilerliyor. Senin konuşma tarzın, senin bakış açın, hayata bakışın, duruşun bunlarla zaten hedef kitlen gelişiyor. Zaten izlenmelerle çok gitmiyor I Am Pidgin Spectre biliyor musun? Daha çok marka işbirlikleriyle gidiyor. Ve şirketler de Prime Video, Netflix gibi şirketler de bir tık tekelleşmeye gitmiş durumda. O ayrı da sürekli aynı kişilerle iş yapıyorlar, aynı influencer'larla iş yapıyorlar, aynı YouTuber'larla iş yapıyorlar. Tekelleşme her yerde var yani. Ama mesela geçen gün ben bir şeyi çok övmüştüm geçen aylarda, çok önceden 8. Ailenin sen izlenmemek başka bir şey ama sürekli yani 2 milyon 3 milyon izlenmekle 300 bin izlenmek çok az, asla az değil. Çok güzel. 300 bin izlenenlerin de kitlesi var. 300 bin çok güzel mesela ya. Ama 1 milyon 2 milyon izlenenler başka şeyler. Yani izlenmekten kasıt burada 5 milyon 6 milyon izlenmek ve 1 milyon 2 milyon her izlenme farklı etki ediyor kanallara. 300 bin izlendiğinde daha az kazanıyor olabilirsin ama belki de o 300 binde marka işbirlikleriyle tamamlayabilirsin. Ama 300 bin izlendiğinde senin kitlen olmuyor. Gene kitlen oluyor. Ya şöyle anlıyorum bu arada yani hani evet böyle olman lazım, şöyle olman lazım. Ama ben bunları çok bulmuyorum.
beni kısıtlayıcı buluyorum açıkçası. Bu tip şöyle izlenmen lazım, böyle olması lazım. O zaman herkes aynı içerik çeker, aynı kişi olur, aynı kişileri över, aynı kişileri gömer. YouTube öyle bir alan olduğunu düşünmüyorum. Mesela 1000 kişi izliyordu ve reklam verdiğinde 600 kişi alıyordu. Aynen. Kızgın Güller. Aynen dediğin gibi aslında etkiyle alakalı bir mevzu. Biz tüketelim diye yayın açıyorsun mesela. Ama aynen mesela şimdi bak anlatmaya çalıştığım ne biliyor musun? Atıyorum şu anda az bir kişi varız. Ama bizim gibi insanlar, benim gibi düşünen insanlar sadece buradaki insanlar şey değil. Etki ve karşı tarafta ne kadar doğru bir iletişim kurdun, edinmek istediğin kitlenin bence o kitleyi doğru hedeflemek mesela ben şunu doğru bulmuyorum. Olmadığım bir insan gibi davrandığımda ben mesela 1 milyona gelirim. Bu arada bunu çok hep şunu düşünüyorum. Abi şunu yapsan YouTube'da inanılmaz izlenir. Yapmıyorum. Ama yapmıyor olmamın sebebi de şu aslında mesela. Ben bunu sürdüremeyeceğimi biliyorum. Sürdürülebilirlik benim bakış açımda bir anda çok parlamaktan, bir anda çok paralar kazanmaktan, aşırı fazla insana nerede çokluk orada bokluk diye bir laf vardır. Yalnız benim özetleyiş gerçekten onu orada buluyorum. Ya benim sizinle iletişimde ne kadar sizinle samimi ve içten bir yerden iletişim kurduğum, bağ kurduğum daha önemli gibi. Yani ben mesela atıyorum Prime Video ile bir iş yapsam şu anda ya da Netflix'te bir iş yapsam arkadaşlar ve bana brief attıklarında ya da mesela işte galadan davet geldiğinde galadan davet geldi mesela sizinle bütün şeyimi paylaştım. Gene öyle olur. Anlatabiliyor muyum? Yani ben gene sizinle filtresiz bir şekilde heyecanımı da bir ünlüyle tanıştım, çok sevdiğim ünlü, korkularımı ve çekingenliğimi hepsini paylaşırım yani. Teşekkür ederim. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Etkiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani benim gerçekten hayatta bakış açım nerede çokluk orada bokluk. Arkadaşlar herkese hitap etmeye çalışırsanız bir noktada patlarsınız bence. Yani ne kadar ben oynasam da burada ben 1 milyon 2 milyon olacağım. Yok ben mesela 1 milyon 2 milyon olmak gibi bir hedefim yok şu anda. Benim mesela 50 bin 20 bindeyim şu an. 50 bini daha çok var anlıyorum. 30 bin şu anda. 30 bin olsak mesela güzel olur aboneler. 30 bin olsa yorumlar daha fazla çoğalsa. Yani mesela bu çok kademe artan bir şey. 3000 izleyenin de etkisi var. 1 milyon izleyenin de etkisi var satılıyor. 50 bin iş. Şu anda yani 50 bin tabii ki çok büyük geliyor bana ama İnşallah. Ya bu arada abonelerden çok daha çok etkileşim tabii ki önemli oluyor. Markalar çünkü ona bakıyor. Ne kadar etkileşim var, ne kadar senin postlarının altına yorumlar var, YouTube videoların altına yorumlar var. Burada şimdi mesela ne Enes Batur gibi 5 sene kaybol sonra gir depresyona keyfine bak. Yani tabii onların aştığı yaşlar da başka ama şimdi Enes Batur, Danla Bilic falan gibi YouTuber'lar çok küçük yaşta bir kameraya konuşmaya başlamışlar. Bu inanılmaz. Ben kendimi 15-16 yaşında YouTube videosu açıp konuştuğumu, live açıp konuştuğumu düşünemiyorum arkadaşlar. Bu benim filtreli halim. Ben bir de 16 yaşında kanal açsaydım 15-16 yaşında yani bilmiyorum. Başım çok belaya girerdi. Ki ben ilk yayında bile
Bir tane YouTuber'a geçen canlı yayında kötü bir şey hiç söylemedim ama YouTuber'lara kötü bir şey, yani genelde çok eril dil olmadığı müddetçe çok sinirlenmem. Çünkü o onun tarzı derim ya da atıyorum yorum falan, ben zaten kötü yorum atmam arkadaşlar. Ben kötü yorum atanları anlamıyorum. Çünkü kötü yorum, ya kötü yorumdan kastım bu arada diziyi eleştiri, filmi eleştiri, bu başka bir şey. Ama bana hakaret gelecek yorumları ya da başka bir YouTube videosunda da fark etmez. Herhangi bir videonun resmin altına kötü yorum, başkasına da olabilir bu. Ben anlayamıyorum, yani hakaret anlayamıyorum. Çünkü ben bir şey sevmediğimde ya ignore, yani not interested diye bir şey var arkadaşlar. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum'a basıyorum ya da bloka basıyorum ve bir daha karşıma çıkmıyor. Bu kadar basit bir yol varken neden mesela küfredersin? Neden küfürlü yorum atarsın? Ben böyle şeyleri çok algılayamıyorum. Hiç öyle kullanmadım sosyal medyayı. Şeyi gördünüz mü? Bu da benim çok gıcıma gitti de. Sosyal medyada bu Ozan Güven'e 2 tane kadın protesto etmiş bir yere otururken, o burada oturursa biz oturmayız falan filan. Ve şu an sosyal medyada insanlar Ozan Güven'i savunuyor. Sosyal medyanın manipüle ederek adamı getirdiği noktaya bakar mısınız? Yani 2 kadın onu protesto ediyor ve bu arada manipülatif de bir video olduğunu da bir noktadan düşünüyorum. Çünkü neden yayınlanıyor? Neden bu kadar mağdur gözüküyor Ozan Güven? Görmedim, neler olmuş? Brianna'cığım şöyle olmuş, çok detayını ben de ya sosyal medya o kadar karmaşık ve info dump bir dünya ki artık gördüğümüz şeylerin detayını falan öğrenemiyoruz. Öğrensek bile mesela kaynak ne? Anladın mı? Ne kadar doğru? Ama şunu biliyorum, videosunu izledim. 2 tane kadın kafede otururken Ozan Güven'e protesto ediyor. Alkışlayarak protesto ediyor. O burada oturursa biz burada oturmayız diyor. Ve Ozan Güven'i kaldırtıyorlar mekandan. Kadına şiddet uygulamış bir adamı şey yapmayız falan. Ve Ozan Güven de şey diye bağırıyor. Photoshop o fotoğraflar falan diye bağırıyor. Ve bu video yayınlanıyor. Ve bu video yayınlandıktan sonra nedense şu anda insanlar Ozan Güven'i işte bu insan cezasını çekti. Ozan Güven cezasını çekti. Projelerde oynayamıyor. Daha artık ne istiyorsunuz falan diye yazanlar var. Ozan'ın savunma nedeni şu, ama Cahreyn kızların çetesi. Ya Kızgın Güler, işte benim anlatmaya çalıştığım bu, biliyor musun? Sosyal medya öyle bir dünyaya döndü ki bir tarafı savunmayınca diğer tarafı olmuş oluyorsun. Ama ben mesela onu da savunmuyorum. Ama ben Ozan Güven'i de savunmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok manipülatif bir dünya haline geldi bu sosyal medyadaki. Özellikle linç kültürü, protesto ya da belli görüşlerimiz varsa mesela. Ben mesela Ozan Güven'i savunmuyorum. Tamam mı? Mesela Ozan Güven'in savunulmasını haklı bulmuyorum. Orada protesto da edilebilir, bu da olabilir. Ama diğer tarafta bu Cahreyn falan biliyorum. Bu olayları bilmiyordum. Ben de senden öğrendim. Bu doğruysa, bu dediklerin doğruysa gibi ilerliyorum. Çünkü sonra devamını izlemedim, bakmadım. Bu doğruysa da mesela Ozan Güven'i savunmuyor olmam benim o kızların savunduklarını arkasında durduğum anlamına da gelmiyor ya. O kızların kim olduklarını da bilmiyorum. Neyi, hangi görüşü savunduklarını da bilmiyorum. Hangi tarafta olduklarını da bilmiyorum. Ama ben elime düşen bu videonun sonucunda ortaya çıkan Ozan Güven'i savunma olayını da doğru bulmuyorum işte. Yani çok manipülatif bir dünyaya dönüştü o sosyal medya. Yani evet, tarafsızlıktan kasıt işte ben ocu bucuymuş gibi, bence biz neden mesela hep bir şeyci oluyoruz? Yani hep bir şeyci olarak ilan edilmek beni hep en çok fikrimi savunurken gelen şey. Hukuk Ozan Güven'i savunur bu olayda. Bir
Hukuk bağımsız olsa söylediğin şey çok doğru. I am Putin Spectre. Hukuk bağımsız olsa ama. Çünkü hep bizi bir tarafa koymaları gerekiyor. Çünkü o tarafa bir şey satıyorlar kızgın güller, biliyor musun? Yani bizi hep bir tarafa koymak zorundalar. Çünkü o tarafa hep bir şey satacaklar. Anlatabiliyor muyum? Seni o taraf kabul edici. Sen nereye itelenirsen o taraf, o güruh, o işte kutupçuluk mevzusu. O tarafı hedef kitlesi olacaksın. O tarafa bir şeyler satılacak. O tarafı hedefleyen kitlenin işte başındaki insanlar, bu ülkenin başındaki bütün herkesten bahsediyorum. Yani tek bir insan değil, bu ülkenin çok fazla figür var. Hep o insanların hedeflediği bir kutupta olman lazım. Ya bu çok enteresan bir mevzu ya. Yani ben pazarlama okudukça, bu arada ben 2-3 senedir falan pazarlama ve medya okuyunca 5 sene, ben 4 sene üniversite okudum. Sonra 2 senesi ve master yüksek lisansım pazarlama daha üzerineydi. Sosyal medya ve manipülasyon üzerine o kadar çok şey görünce gerçekten algılarını bir noktada çok güvensizleşmeye başlıyorsun. Yani nasıl söyleyeyim, tükettiğim hiçbir şeyin, hiçbir sosyal medyadaki manipülatif olabilecek herhangi bir içeriğin gerçekliğini hep sorgulayacak taraftan bakıyorum ben. Ya işte I am Putin Spectre, sosyal medya olayı beni çok geren bir şey, biliyor musun? Yani söylediğin herhangi bir şey kesiliyor, önü başı, arkası, ortası ya da artık yapay zeka diye bir şey var. Ben buraya koyduğum andan itibaren bir şeyleri görünür olma hakkımı, yani artık görünür oluyorum ve senin hakkında oynayabiliyorlar, söylediğin şeyi oynayabiliyorlar. Çok fazla bence hepimiz tek bir taraftan olmalıyız, biliyor musun? I am Putin. Hepimiz tek bir tarafta olmalıyız aslında. Toplumun iyiliği. Hak, hukuk, adalet. Aslında bence yeni jenerasyon biraz öyle de. Biraz yani algıladığım kadarıyla daha bilinçli bir yeni jenerasyon var gibi geliyor bana, bilmiyorum. Sizce mesela ben size şey sormak istiyorum. Ne kadar dizi filmlerde bu son olaylardan sonra dizi filmlerde şiddet sahnelerini, silah sahnelerini vesaire sosyal medya çok tehlikeli bana. Mika Raon'dan mı bahsediyorsun Kızgın Güller? Mika Raon değil mi bahsettiğin? Cevabımı alayım, ona göre bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle, ben bu arada onun yaşadıkları şey zaten ülkenin özeti gibi bir şey. Maalesef ki. Bir de maalesef ki, tekrar söylüyorum, caninin sesi hep daha fazla çıkar. Duyarsızın sesi daha fazla çıkar. Rage bait atıyor. Bunlara girmek istemiyorum ama ülkemde Mika sence sokağa çıktığında
O yorumlarla karşılaşacak insanlar yok mu toplumda? Mesela o yorumları zaten edecek çok fazla insan var. Görüyorum yani kendi çevremde de var. Kendi çevremde dediğim arkadaşlarımda değil ama toplumda, burada İngiltere'de de var bu halen daha homofobiya. Aynen öyle. Yani bu tip homofobik, ırkçı, milliyetçi, o bu şu bu bir şeyci ve bir insanların yaşam hakkını elinden alacak şekilde yaşam hakkını gasp edecek şekildeki bütün yorumlar işte sosyal medyadaki aslında bir tık özet gibi toplumun. Ama bilmiyorum yani bu arada ben mesela Mikaran çok daha tabii ki konuşulan bir karakter, insan. Ve trans bir birey olmasından dolayı da daha fazla toplumun oluşturduğu, tırnak içerisinde söylüyorum, sınırların dışarısındaki bir karakter olduğu için de daha fazla nefret yorumu alıyor. Ama mesela ben de bir kadın olarak maalesef bu kadar az yani 20.000 işteyiz yani en fazla ve mesela tek yorum alıp berbat yorum aldığım oluyor. Küfür aldığım oluyor ve hiçbirine rage bait değil zaten çok az alıyorum. O kadar az olsa bile mesela kötü yorum var yani var. Tipinden nefret eden var. Konuştuğun şeylerden nefret edenler var. Konuştuğun şeyi hiç dinlemeyip bir kadın olduğun için senden nefret eden var. Özellikle bir kadınsan ve maskülen bir kadın değilsen söylediğin şeyleri ciddiye almayanlar var. Ya çok üzücü bu kızgıngiller. Yani bu anlattığın şey o kadar üzücü, o kadar kimsenin yaşam hakkına karışamayız. Bu kadar basit aslında da bazı şeyler. Kötü yorum her yerde var, kötü insan. Gerçekten yani bu çok yorum mesela ben gerçekten mesela bu kadar çok takipçisi olup bu kadar kötü yorum alan insanların nasıl bunlarla baş ettiklerini anlayamıyorum. Çok zor. Çok zor bence. Ya tabii ki yani kazandıkları para da kazanıyorlar. Konuşulmak her zaman para kazandırtır. O ayrı bir şey de. Öykü eskiden daha güzeldi ya. Feyyaz. Özet. Ben eskiden yoktum kanka. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşına geçeceğim. Ben 2000'liyim. 90'larda doğmak çok isterdim. 90'ları çok övüyorlar ya ama nasıl acaba? Hep bir geçmiş övme var ya. Nostalji seviyoruz kardeşim. Toplum olarak, insanlar olarak. Şu anda mesela bakın filmlere, dizilere. Her şeyi rebootluyorlar, remake yapıyorlar, tekrar çekiyorlar, tekrar işte eski oyuncular birbirleriyle işte reunion yapıyorlar. Sen de mi aynı 2000'lisin kardeşim? Aynı yerdeniz. Benim 99'u mu? Hayır. 26 dediğim içindir belki. Çünkü daha 26'ya girmedim. Gireceğim. Feyyaz yok sessizsin. Sen şey yapma. Feyyaz 17 yaşında onlar. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Dizilerdeki şiddet sahneleri için düşündüğün ne yerim seni. Kızgın Güller'cim. Saçmalama Brianna, Feyyaz susun, öyle şey yok. Öyle şey yok. Burada yaş konusu açılmaz. Burada yaşın bir önemi yok. Dizilerdeki şiddet sahneleri. Bunu açacaktım konu olarak. Ne düşünüyorsunuz diyecektim. Böyle televizyonda işte ben de öyleyim. Sus. Bence 25 yaş sonrası diye bir sendrom var ve biz ona giriyoruz. Çünkü ben çocukluğumdan beri 30'a yaklaşırken hayallerimi gerçekleştireceğim diye saçma sapan ultra over bir hayal kurmuşum herhalde.
O yüzden ileride konuk alır mısın yayına? Ayhan Püdüncüm alabilirim. Yani niye olmasın? Yani konuk derken izleyicilerden olmayabilir. Çünkü kimden ne çıkacağını bilmiyorum. Ama sevdiğim YouTuber'lardan konuk gelecek. Berke ile Berk gelir. Ona daha konuşmadım. Hala konuşacağım. İkinci live'da demiştim. Avatar için gelebilir diye. Aynen kanka. Benim bu kadar gülmem çok ayıp bence. Belki yayına diğer YouTuber'lardan alabilirim. Dilara gelebilir. Dilara'ya attım. Bir önceki yayında Dilara Tunes gelsin diye bir yorum geldi. Onu Dilara'ya attım. Güldü dedi yapabiliriz. O yüzden olabilir. Başka canlı yayınlarda gelecek olanlar olabilir. Bu işte canlı yayınları oturtturayım. Hep birlikte buraya gelen insanlar olarak çoğalalım. Böyle daha fazla insan gelsin. Daha fazla insan olalım. Sohbetlerimiz uzasın. O zaman gelebilir. Gelecek büyük ihtimalle zaten. Şiddet sahneleri hakkında o canlı yayının Kızgın Güler sus. Canlı yayın devamı olacak mı peki? Bu canlı yayınların devamı olacak. O kesin. Bu Derince Live'ların bu sohbet yayınları hep olacak. Bu da dediğim talk modu videolarında ya da ekstra canlı yayınlar olabilir. Disney canlı yayınından bahsediyorum. Star. O canlı yayın değildi, videoydu Aşko. Aşko benimdeki Aşko Kuşkoluk. Yok Disney canlı yayınından bahsediyorum dedim. Disney starları ile ilgili video. O videonun devamı gelmeyebilir, belki gelebilir, bilmiyorum. Konuya bağlı bir şey olursa, Disney starları işte çocuk yıldızlarla ilgili bir şeyler olursa olabilir. Bana bağlı değil sadece, Dilara'ya da bağlı tabii ki. Dilara'nın da zamanına uygun olabilitesine bağlı. Ama Dilara ile bir canlı yayın yapmak istiyorum. Bir canlı yayında onu davet edeceğim, birlikte konuşuruz, sohbet ederiz. Ama bir dakika, bir tane daha video gelmişti, soru gelmişti. Bakın bu benim özetimdir. 30 olmak istemiyorum. Ya çok hayal kurdum ben, olmadı, 5 senem var, olmazsa rezillik. Aynen buna çok güldüm Kızgın Güler. Bayıldım. Harika bir yorum. Harika, bu burada dursun. Talk Modu programın ismi. Evet, Talk Modu programın ismi. I am Pudent'tim. Talk Modu videosu yani Talk Modu canlı yayın olarak çekebilirim. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle Dilara'yı çağırıp canlı yayın olarak çekebiliriz. Dilara ile Berke ile olabilir. Berna ile olabilir. Aleyna ile belki olabilir. Aleyna'ya yazmadım. Aleyna'ya da sorabilirim. Artık hangisi, nasıl bir ayarlama yapabilirsek olabilir. Başka YouTuber'lar olabilir. Ben çok seviyorum. Şokopop'a bayılıyorum. Şokopop'la hatta konuşmuştum ama FaceTime işte online yayınlara katılmadığını söylemişti. O gelse çok mutlu olurum. Kendisinin 90'lar magazini üzerindeki külliyatı inanılmaz. Bayılıyorum konuşma tarzına, anlatışına falan. Çok iyi. O olabilir mesela, onu çok istiyorum. Keşke gelse online. Online yapmıyorum diyor ya da Nusret Ağa'yı da çok isterim. Tabii ki de gelsin, çok isterim. Tam benim kafadan. Tam benim kafadan. Nusret Ağa'yı da tabii ki isterim. Ya da toksik ilişkiler. Aslı ve Öykü'ye bayılıyorum. Onları, yani bütün yemek arkadaşım onlar. Onları da bayılıyorum. Tam bir kız kafası, kız neşesi. İkisi de bayılıyorum. Harika iki kadın içerik üreticisi. Ve YouTube'da bu kadar eril dilin hakim olduğu dünyada kendilerini ve kitlelerini çok güzel oluşturduklarını düşünüyorum. Mesela toksik ilişkiler bunlardan biri, biliyor musunuz? Daha demin hani konuşuyorduk ya, illa 1 milyon olmanıza gerek yok. Kendileri maalesef ki daha hala da 200 bin galiba olmadılar. Olmalarını çok istiyorum ya, olsunlar. 200, 300, 400. Mesela onlar zor ilerliyor çünkü karakterli iki kadın ve duruşu olan iki kadın. Ama gene de kendi kitlelerini oluşturmuşlar. 170'lerdeydi. Ben bayağı takip ediyorum yani. 200 bine çok yaklaştılar. İşte kitle oluşturmak böyle bir şey arkadaşlar. İlla 1 milyon kitlen olmasına gerek yok. Kendileri bence konuşma tarzlarıyla
karakterleriyle çok güzel ilerliyorlar. Bayılıyorum ikisine. Gelseler var ya Aslı zaten bütün galiba gelen yorumlara cevap verecek kadar tatlı ve samimi bir insan. Yorumlarda biz onunla konuşmuştuk. Bu tip işleri maillerden hallettiklerini söylemişlerdi. Maillerime dönmediniz. Ve Aslı'ya böyle şey demiştim. Gelseniz işte FaceTime yapsak ne güzel olur demiştim. İşte biz aşkım bunları şeyden yapıyoruz demişti. Maillerden yapıyoruz demişti. O zaman konuşmalarımız vardı. Ben çok uzun bir süre takip ettiğim için sürekli böyle stokluyordum. Mail attım ama geri dönmediler. Keşke olsalar, yazın. Instagram'dan yazın, gelsinler. Online'da bir sohbet edelim. Üçümüz birlikte, çok isterim. Mine Yağız olabilir. Mine Yağız kim? Bilmiyorum. Mine Yağız. Dur. Ya kızgın güller. Sen nasıl bir kraliçesin ya? Lütfen evet diyenlerden yazın. Mailime cevap vermediler. Görmemiş de olabilirler ya da belki çok küçük bir tabii mikro influencer gibi bile değilim yani. Çok başındayım her şeyin. Daha benim 1 sene bile olmadı biliyor musunuz arkadaşlar galiba. Daha 1 sene bile olmadı başlayalı video çekildi. Bir de ben çok fazla canlı yayın yapmadım. Yani yeni başladım canlı yayınlara falan. O yüzden anlıyorum da gelmeme mevzusunu. Güvensizlik olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama yazın. Yazın taciz edin. Deyin, derine gelin deyin. Derin size bayılıyor deyin. Bayılıyorum ikisine de. Çok tatlı insanlar bence. Mine neydi? Mine Yağız. Tanıyor muyum bakayım. Teşekkür ederim kızgın güllercim. Zaten vallahi bir şeyler olursa inşallah tanınmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bakalım. Mine Yağız kim? Ha? Hiç bilmiyorum kendisini. Londra'da mı? Ha, ne güzel. Güzel, çok güzel thumbnail'lar yapmış ya. Thumbnail'larına bayıldım. Ne kadar tatlı. Olabilir tabii. Bana yazan bütün içerik üreticileriyle ben iletişim kurmak isterim. Burada tanıştığım kadın YouTuber'ların hepsine bayıldım. Çok tatlı insanlar. Ben de onu diyorum. Kızgın gücü dedim. Aşkım yanlış anlamadım. Ben de onu anladım zaten. Burada yanlış anlama yok. Ben de öyle dedim. Aynen tanınmadan yani hiç zaten nereden tanınacağım başka. Zaten yeni bitiriyorum okumayı. İnşallah. Tanınmadan bir de sıfır network. Burada oluşturmaya çalıştıklarım var o sadece. Burada tanıdığım YouTuber olarak. Bu arada hemen attığım ve dönen YouTuber'ların çoğu Dilara, işte bunların başına Dilara, Berna, sadece Leyna, Aslı da dönüyordu çok fazla toksik ilişkilerdeki Aslı. Hepsi çok tatlı insanlar. Dizilerdeki şiddet. Bence bunu konuşalım biliyor musunuz? Hep beraber sohbet edelim. Şimdi bu çok girift bir konu. Yalan yok. Ama benim görüşüm ne biliyor musunuz? Bence şu anda televizyonlardaki genel anlamda o kadar çok her şey yasaklandı ki anlatacak hikaye kalmadığı için sadece mafya hikayesi anlatılıyordu. Şimdi mafya hikayelerine de getirdiler, böyle silah göstermekte sınırlamalar getirdiler. İlk hafta kesmişlerdi sahneleri, direkt silah göstermiyorlardı. Şimdi tekrar silah göstermeye galiba başlamışlar. Ya bence bu arada hayata dair her hikaye olabilir. Ama bir şeyi nasıl anlattın? Hep söylediğim şey o. Ya hikayelerin hepsi. Hikaye anlatıcılığı çok önemli bir şey. Her şey anlatabilir. Ama ya Beren Saat'te de sinirliyim. Dünyanın en çirkin dizisinde oynadı. Fatma Gül'ün Suçu Ne diye. Yani kadının yaşadıkları Fatma Gül'ün Suçu Ne'den sonra çok ağır şeyler ama Fatma Gül'ün Suçu Ne de o kadar kötü ve kadına şiddetin, taciz, tecavüzün o kadar
aslında televizyonlarda bu kadar açık seçik gösterilmesini başlatan dizilerden biri ve bu beni çok sinirlendiriyor. Yani bunu Beren Saat'e yormuyorum bu arada. O bir oyuncu. Ama yani bakın YouTube'da bakın o sahneye, Fatma Gül'ün Suçu Ne sahnesinin o sahneye, malum sahneye. O sahne çok izleniyor. Çok izleniyor. Çünkü bunun sebebi bunu bu kadar açık ve kurbanın duygularındansa olan vahşeti vahşi bir şekilde gösterip seyirciye dikkatini çekmeye çalışmışlar gibi. Travma o sahne. Evet, çünkü işte olmamalı bence. Biz bir hikayenin zaten baştan sona yanlışı şu, baştan itibaren zaten sonunda Fatma Gül'ün ona tecavüz etmese bile yanda bekleyen adamla end up etmesi baştan falso zaten. Hikayenin baştan kötülüğü. İkincisi o sahnenin detaylı mesela gösterilmesi. Şiddet gösterilebilir, tecavüz gösterilebilir, taciz gösterilebilir, mafya gösterilebilir ama işte bir şey nasıl gösterdiğin buradaki olay. Travmanın kurbanda yarattığı etkileri gösterse sadece biz gene o travmayı iliklerimize kadar hissederiz. Ama sen o travmatik olayı dakikalarca detay bize gösterdiğinde, izlettiğinde aslında şiddet pornosuna dönüyor olay. Burada anlatmaya çalıştığım işte şiddetten reyting almak, şiddetten para kazanmak, şiddete meyilli insanları televizyona çekmek, dikkatlerini çekmek. Bu işte yanlış olan. Her hikaye anlatılsın, hiçbir hikayeye filtre vurulmasın ama hiçbir hikaye de anlatılırken o suçluları cezbettirecek şekilde anlatılmasın. Yani ben abi bu travmaların o insanlarda bıraktığı etkileri izlemek daha çok isterim. O insanın yaşadığı sonradan kabuslar olur, travmatik artık nasıl etki bıraktıysa belki çok gülmeye başlar, belki başka tepkiler verir. Ya bilmiyorum ama biz sonuca bakalım. O travmanın o insanda bıraktığı sonuca bakalım. Onun hayatını nasıl etkilemiş ona bakalım. Bununla nasıl handle ediyor, nasıl onunla savaşıyor ve onu yenmeye çalışıyor, o travmayı atlatmaya çalışıyor. Bunlara bakalım. Ya da nasıl atlatamıyor bunlara bakalım bence. Ama televizyonlarda tamamen işte bu şiddeti seven insanlara şiddeti detay göstermek gibi bir durum var bence. Muhteşem Yüzyıl ilk 3 videosu bu şekilde. Hangi Muhteşem Yüzyıl'da öyle bir sahne mi? Olabilir bu arada. Muhteşem Yüzyıl da feminist bir zaten yani olamaz. Harem var da. Hangi 3 videosu? Yani, o bekaret kontrol ediyorlar kadınları falan ilk bölümde o sahneler. Ama mesela bak o tarihi bir gerçekçiliği olan bir sahne. Çünkü gelen haremde tarihte gerçekten de gelen kölelere bakmak ve ne derler ona? Kontrol etmeleri gerekiyor. Ama mesela şöyle bir durum var. Muhteşem Yüzyıl aşırı feminist bir dizi tabii ki demeyeceğim. Ama bir kadının en azından kadınlara ve hükümdara bakış açısı olarak benim şimdiki tarihi dizilere göre çok daha iyi bir yere koyduğum bir dizi. Çünkü daha insani gözden bakan, daha psikolojik anlatan bir dizi mesela. İyi ki Kızgın Güller. Beni var ya ben haremde şeker ağa bile olamazdım. Beni 3. gün ne 3. günü 3. dakikada herkese işte beni öldürmeyin demekten. Neyse işte o biraz daha farklı bir yere koyuyorum ben Muhteşem Yüzyıl. Mesela şu an çekilemez bence Muhteşem Yüzyıl. Çok daha psikolojik anlatabilen bir diziydi bence benim gözümde. Ama Hürrem
Ben Hürrem'e hayran olurdum. Hürrem çekildiği dönem ne çok olay olmuştu ya. Ne çok insan nefret etti Hürrem'den. Ben Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kaç yaşındaydım? 11-12 yaşında falandım galiba. Ve ben ilk tarihe kafayı çok taktığımda bu Muhteşem Yüzyıl sayesinde olmuştu. Çünkü ben kadın karaktere hasta olmuştum. Böyle Hürrem'e böyle şey olmuştum. Bayıldım falan. Yani bir kadının o yükselişi beni çok heyecanlandırmıştı ve alıp full bütün Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Turhan Sultan bunların bütün kitaplarını okumaya başlamıştım. Halen daha çok severim. Mesela dönüp dönüp okuduğum bazı Hürrem Sultan kitapları vardır. Hepsi farklı anlatır bu arada. Bazı şeyler ortak ama bazı şeyler tarih olduğu için çok farklılaşabiliyor. Ben çok severdim. Düşmanı zaten olamam ki. Ben düşmanı olamam. Bende öyle bir zeka yok. Yani ben o zaten of yani. Ay düşmanı olsam düşmanı olmayacak kadar zekam var biliyor musun? Düşmanı olmayacak kadar zekam var. Abi Hürrem'in ya bu arada Hürrem'in yaşadıklarının mesela okuduğum kitaplarda dizide yansıtılmayan ve Hürrem'in hareme gelmeden önce de yaşadığı bir kadının o kadar ağır travmalar var ki dizide bunu geçiyorlar işte barbarlar katılıyor falan. Ay Allah korusun kızgıncım. İyi ki. Neyse barbarların işte ona yaşattıklarını anlatıyorlar Hürrem'in ama aslında kitapların çoğunda Hürrem'in köleyken yaşattıran çok daha büyük olaylar var. Çok daha büyük travmalar var. Bir kadının nerelerden geldiği. Bence Brianna'cığım ben de aynı şekilde düşünüyorum biliyor musun? Ne kadar gerçekçi, ne kadar değil. Bu biraz yani o dönem sürekli işte Kanuni böyle değildi. Ya arkadaşlar dizi merak ediyorsanız açın okuyun. Yani kitap okuyun, araştırın. Mesela işte Süleyman'ı merak ediyorsunuz. Dizi ikisinin aşkını anlatan bir diziydi zaten. Yani dizinin konusu buydu. Yani başroller Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan. Yani tabii ki de aşkını anlatacaklar. Yani çok doğru. Güldüğüme bakma kızım güler. Ama çok güzel bir yorum ama çok özet gibi bir yorum. Çok doğru. Çok haklısın. Yani berbat bir hayat. Berbat bir hayat ve insan gibi görülmüyorsun. Şimdi, aynen non-fiction çok fazla ya ben de bunu düşünüyorum. Bir dizi ne kadar gerçekçi olması gerekiyor tarih dizisi. Bence dramaturjisi olması gerekiyor ya dramatikleştiriyorsun diziye döndürdüğün için. O yüzden de karakterleri daha çok doldurman lazım. Şimdi bir tarih kitaplarına baktığında karakterleriyle ilgili çok az şey görebiliyorsun. Tabii birkaç bir şey var ama her kitapta da çok değişiyor. Tarih çok bir kara delik gibi. Yani herkes tarih hakkında bir şeyler yazmış. Tabii ki bazı şeyler daha kesinliği var, bazı şeylerin yok. Şimdi sen bunu diziye çevirdiğinde, bunları insan haline getirdiğinde, şimdiki insanlar haline getirdiğinde, bir de şimdiki insanların duygularına hitap etmen istendiğinde, tabii ki sen entegre de etmen lazım o dönemin insanları bu döneme. Duygularını entegre etmen lazım. Duygular değişmiyor zaten tarih boyunca aynı duyguları yaşıyoruz tabii ki ama ortamlar değiştiği için, koşullar değiştiği için bir şekilde onu dramatik hale getirmem lazım yani. O yüzden çok gerçekçiliğine katılmıyorum. Neyse bu biz dizilerdeki şeyden bahsediyorduk. İşte şiddet sahnelerinden falan bahsediyorduk. Ben mesela şeyi çok severim. İstanbul'u Gelin'de mesela bir tane sahne vardı. Hiç unutmam. Çünkü ben İstanbul'u Gelin'i televizyon izlemedim. Sonradan YouTube'dan izlemiştim. Bir tane sahne vardı. Bir kadını dövecekti kocası. Adem Dilara'yı dövüyordu. Bakın hiç unutmuyorum. Ve sahneyi tamamen kapının kapanması ve sesler üzerinden verdiler. Sadece kapı kapanıyor ve sesler geliyor. Sesler kesiliyor.
Ama biz salak olmadığımız için, izleyiciyi salak yerine koymadıkları için zaten biz izleyici olarak orada bir şiddet uygulandığını anlıyoruz. Sonra Dilara'nın yaşadıklarını görüyoruz. Dilara'nın duygularını, psikolojisini görüyoruz. Ya mesela bu böyle de verilebilecekken illa aynı sahneyi çekin demiyorum. 1000 tane bunu çekme şeklin var. 1000 tane bunu anlatma şeklin var. O da senin işin, anladın mı? Zaten onu da ben söylemeyeyim sana zaten. Yönetmensin, yapımcısın, yazarsın. Bir zahmet onu da sen düşün. İlla bana şiddeti göstermek zorunda değilsin. Ben salak değilim. İzleyicileri bir salak yerine koyma da mevzusu da var. Bunu izliyorlar, bunu verelim. Hayır abi. Aynen öyle. Gerilimi vermen yeterli aslında. Yani bence ne kadar o zaten şiddetin kendisi çok gerim geren bir şey. Hele ki yani bir koca karısına yaptığında aile içi şiddet zaten yani çoğu toplumun savaştığı bir durum. Ve sen bunu bana illa detay vermek zorunda değilsin. Çünkü bu insanların normal hayatta karşılaştıkları, gördükleri, böyle 100 yılda, 1000 yılda bir gördükleri bir şey değil yani. Mesela bu sahne beni çok etkilemişti. Ve şöyle olmuştum, ben bu diziyi izleyeceğim. O sahneden önce o kadar izlemiyordum. O sahneyi gördükten sonra dedim ki enteresan bir dili var bu dizinin. Yani gerçekten farklı anlatıyor. O hoşuma gitmişti. Ya tatlı diziler izleyemez bizimkiler diyor. Ya ben bu kadar negatif değilim biliyor musun? Kızgın Güller. Bunun biraz da manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Yok toplum izlemiyor. Toplum izlemiyor değil. Aslında bu tip çok cliffhanger'lı yani sürekli bir olayla biten bu dizilerin sebebi hep satış odaklı dizi yapıyor olmaları. Hep ihraç ediyoruz dizileri. Yurt dışına satıyoruz ve bir bölümü 2 bölüm olarak 3 bölüm olarak sattıkları için hep olay yaratıyorlar. Hep olay yaratıyorlar dizilerde. Olay üstüne biniyor. Hep bir aksiyon, hep bir dram. Eskiden bu kadar yurt dışına satışlar olmadığı dönemde mesela bak ben şunlar da çok izleniyordu. Canım Ailem mesela bunda bir önceki canlı yayında bundan bahsettik ve ben Canım Ailem'i tekrar izledim ve böyle oldum. Falan oldum ki Ozan Güven orada da oynuyor biliyorum. Susun. Ama şu anda para kazanmadığı için o işten izliyorum. Neyse. Neyse ben de çok takmışım gibi olacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Salla yani. Ama mesela Canım Ailem vardı. Bizim Yenge diye bir dizi vardı. O da belli bir dönem izlenmişti. Yalan Dünya, Avrupa Yakası bunlar zaten çok izleniyordu. Kavak Yerleri demeyeceğim. O çok drama. O da herkesin eli herkes dedi. O başka. Vardı ya böyle diziler. Yani dur bak birkaç tane daha söyleyeceğim. Çok vardı çünkü. Ben Elveda Rumeli diye bir dizi vardı mesela. Bir kadın bir erkek vardı. Sayır dur birkaç tane daha var. Eski Türk dizileri diyeceğim. Abi Hanımın Çiftliği diye bir dizi vardı. Özgün Amal kırbaçla babasıyla abisini dövüyordu. Ay çok iyi diziydi. Hatırlıyor musunuz? Hanımın Çiftliği diye bir dizi vardı. Hanımın Çiftliği kırbaçla dövdüğü bir sahne. Bakın durup o sahneyi açıp izlediğim zamanlar var. Ve olay bir sahne. Bayılırım o sahneye. Herkes Özgün Amal ya Queen. Ne güzel oynamıştı. Çat anneme böyle mi vuruyordun? Baba bana böyle mi vuruyordun diye. Kırbaçlamamıştı. Evet Brianna aç izle şakasız bu arada abartmıyorum. Gerçekten kırbaçla babasını ve abisini dövüyor. İnanılmaz bir sahne. İzlemenizi öneririm. İkonik bir sahne. Bir dakika dur başka diziler de var bakalım. Eski Türk dizileri diye bakacağım dur bakayım. Hatta size de şey yapacağım bir saniye. Ekrana vereceğim bakalım hangi diziler vardı izliyorduk.
Kırbaç Show. Ya kızım Güler, senin konuşma tarzın aynı ben. Aşko aynı ben ya. Ben mi yazıyorum diye düşünüyorum bazen, o kadar ben. Dur at the stage yapalım. Bakalım Fatma Gül suçuna çıktı, Allah kahretme. Hayır abi, istemiyorum, sağ ol. Bakalım. Bunlar bizimkiler falan, bunlar çok eski, ben bunları hatırlamam bilmem de. Bak Çalı Kuşu. Ya kıyamam. Oh be. Anneannene kurban. Aman be. Üf. Oh. Bakın Çalı Kuşu diye bir dizi vardı. Oh! Çalı Kuşu diye bir dizi vardı. Ben bayılırdım ki şeye bayılırım. Ne derler ona? Fahriye Evcen'e bayılırım. Ne Burak Özçivit'in oyunculuğuna. İkisinin de oyunculuğuna bayılmam ama dizinin atmosferini çok severdim. Çok eski bir dizi değil de. Bakayım eski. Selena çıktı. Aşk Yeniden vardı, hatırlıyor musunuz? Abi Aşk Yenidene bayılırdım. Bir dakika, açacağım. Bak Aşk Yeniden'e bayılırdım. Küllerin Savaşı. Aşk Yeniden çok güzel bir dizi. İzlemediyseniz rewatchlayın. Açın YouTube'dan izleyin. Çok gülerdim. Kobra Fatih. Biliyor musunuz Kobra Fatih? Ay Aşk Yeniden izleyesim çok tuttu şu an var ya. Of, bir daha mı izlesem? Şey vardı arkadaşlar. Bak. Bu da mafya işiydi, tamam mı? Bu da soygunu anlatıyordu. Başrolleri şeydi ama aşırı güzel bir diziydi. Arkadaşlar Ulan İstanbul. Discord'um I am yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ulan İstanbul. Ulan İstanbul benim en sevdiğim dizilerden biriydi. En sevdiğim dizilerden biriydi. Hem komik, bak mesela mafyasız da var, çatışması da var, polisi de var, hırsızı da var. Ama komik diziydi ya. Çok komikti. Ben bütün sahnelerine, yani neredeyse bütün sahneleri gülmekten ölerek izliyordum. Çok seviyordum. Bir kendi dili olan bir işti en başta. Böyle bir lügat oluşturmuşlar. Pize gitmek, yanarım yanarım şarkıları zaten. Çok güzel işte. Ya 2014'te bu da bakalım bu ne zamandı? Bu da çok eski değil arkadaşlar aslında. 2014 eski tabii de. Bakayım kaç? 2014-2015. Yani çok da eski değil, anlatabiliyor muyum? Demek ki böyle diziler vardı yani. İzmir Çetesi dizisi vardı mı? İzmir Çetesi mi? Neydi o ya? İzmir Çetesi. İzmir. Hatırlamıyorum. Adını söylersen hatırlarım da. Aramızda kalsın mı? Bu vardı, bunu hatırlıyorum. Uğur Yücel, Binnur Kaya. Of. Ne işler ya. Mesela Bahar. Valla Kaos Feneri unutmuşum. Hep güzel de yazılmış. Evet, kuzeni evlendiriyoruz, doğru. Eskiye dönüyoruz abi gitgide. İsmi zaten İzmir Çetesi. İzmir Çetesi mi hiç bilmiyorum, biliyor musun? Bir dakika bakayım.
Şey mi var? Hiç bilmiyordum. Bu kadının adı neydi? Bu kadını çok severim. Çok tatlı bence. Röportajlarında falan komik bir kadın. Güzel diziymiş. Ya Bahar dizisi mesela bakın Bahar ne kadar güzel başlamış bir diziydi. İlk sezonu falan ne kadar güzeldi. Ama bunda da mafya girdi bir ara. Baharları kaçırdı ama onları da komik hallettiler falan. Buradaki problem neydi biliyor musunuz? Orijinal senaryo bitince bizimkiler yazamadılar gene. Yani abi 2 saatlik dizi mi yazılır ya? 2 saatlik dizi mi olur ya? Diyeceğim 2 saattir live yapıyoruz. Ama canlı yayın başka şey arkadaşlar. 2 saat dizi olmaz. 2 saat kurgu bir şeyde sürekli hep bir şey yapman gerekiyor. İzleyiciyi tutman gerekiyor ya da atıyorum doldurman lazım o 2 saati bir şekilde. O yüzden de saçmalıyorlar. Bu arada Doğu dizileri de yapılsın. Ben bu yapılmasın da demiyorum. Ama hepsi öyle olmasın ya. Biri tutunca 1000 tane aynı şey izliyoruz. Bakalım başka neler vardı? Avrupa yakası. Çok güzel diye de böyle bakayım. Mesela Prens falan güzel bence. Son zamanlarda yapılmış. Zaten bence değil. Çoğu insan sevdi galiba. Ya streaming bu Netflix'te falan yapılan işler iyice battı. Çok kötü yapmaya başladılar. Yani sanki şeyler gelince daha güzel işler yapacağız. Geleneksel medyadan çıkınca falan yaptılar. Geleneksel medya dedim geleneksel televizyondan. Sonra battılar. Çok kötü işler yaptılar. Çok az iyi iş var yani Netflix'te, Disney'de, Prime'de falan yaptıkları. Ya aynen yani yani evet çok doğru aslında bu tarafını da bence sevdiler. Ama sadece bu tarafı olduğu için de olmadığını düşünüyorum biliyor musun? Ben Prens'te ilk başta sıkılacağımı düşünüyordum. Hatta ilk sadece Prens mi sadece var falan diye düşünüyordum. Bence bütün karakterler çok güzel işlendi. İkinci sezonda falan. Kimler geldi, kimler geçti o kadar izlemedim ki. İlk sezonuna başladım. İlk sezonunun ilk bölümünde Leyla'ya gıcık oldum. Çok sınıf kinimi tetikledi. Yani bu dizi benim sınıf kinimi tetikliyor arkadaşlar. Ben de bunu anlamıyorum. Yani biz zaten bu kadar güzel hayatları izlemeye bazen tetikleniyoruz. Evet yani yapacak bir şey yok. Ben çok güzelliğine de değil. Bana çok gerçek dışı geldi. Kimler geldi, kimler geçti. Ve çok Avrupa iyi yapılmaya çalışılmış ama olmamış bir iş gibi. Yani Türk yapımı Emily in Paris gibi bir şey. Melekler Kurusu'na bayılırdım ama orada da gene böyle garip şeyler vardı da bayılırdım. Melekler Kurusu. Bir dakika. Ama orada da mesela bir anne ve kızını anlatıyordu. Basa bak anne ve 3 kız mesela. Bakar mısınız? Feyyaz. Ay doğru çok iyi hatırlattın. Ha, şu postere bakar mısınız? Gerçekten de hayallerin peşinden giden 3 kadın vardı. Aynı zamanda Hümeyra da çok güzel oynuyordu. Benim annem bir melek. O da vardı evet. Ya bak Özgür Özpirinççi gelince ben gerçekten Aşk Yenidен'i tekrar izleyeceğim galiba ya. Keşke bu çocuğun adı Burak Gülsoy tekrar komedi yapıyormuş. Duydunuz mu? Yeni komedi işi gelecek. Şimdi düğünümüz var diye ama onda da o kadar çok ünlü insan koymuşlar ki biraz antipatikleşti. Ama izleyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü komedi işi merak ediyorum. Çok iyi komedi oynuyor bu çocuk.
Bu çocuk dediğim adam ya, kaç yaşında da. Çok iyi oynuyor. Çok iyi komedi oynuyor. Aşk Yeniden de falan. Yani bayılmıştım. Bahar'da da güzeldi de Bahar'da bence komedisini çıkartamadı. Cennet Mahallesi. Ben çocukken onu da izliyordum. Allah kahretmeye ya. Belli bir yaşa kadar izledim. Belli bir yaş ama. Belli bir yaştan sonra bıraktım. Bakayım başka ne işler vardı bakalım. Başka. Hakan Muhafız neydi öyle ya? Ya biz Hakan Muhafız diye bir şey izledik. Ben ilk sezonunu izledim sadece. Ve çok heyecanlanmıştım. Şöyle bir halim var. Allah'ım biz Netflix'te bir şeyi dublajsız mı izleyeceğiz falan diye mutlu olmuştum. Ve bu Hakan Muhafız'da. Ay çok kötüydü. Aşk-ı Memnu çok iyiydi ya. Aşk-ı Memnu ama mesela bak biliyor musun? Aşk-ı Memnu işi bir daha çekilmez. Aşk-ı Memnu çünkü satılmıyor. Satılamaz ki. Arap ülkelerine Aşk-ı Memnu'yu nasıl satacaklar aşkım? Arap ülkelerine. Mesela benim en yakın arkadaşım Faslı arkadaşlar. Aşk-ı Memnu onlara hiç gelmemiş ve her Türk dizisini bilir. Benden iyi Türkçe konuşuyor. Türk dizileri sayesinde öğrenmiş. İnanılmaz çok fazla Türk dizisi izliyor ama bir tek bir şey bilmiyor, o da Aşk-ı Memnu. Dedim ki sana hayatını yaşatacağım. Ve de Aşk-ı Memnu'yu açtım. Gerçekten doğru. Berbattı ya. Atiye de berbattı. Ben Atiye'de çok memnun olmuştum. Kadın başrolü böyle mistik bir şey mi izleyeceğiz falan diye heyecanlanmıştım. Göbekli Tepe doğru söylüyorum değil mi? İşte daha mistik gerçekten coğrafyanın hani Türkiye'nin coğrafyasıyla ilgili bir şey izleyeceğiz falan diye heyecanlanmıştım. Çıkan iş Atiye. Berbat bir işti ya. Ben Fatma'yı çok sevmiştim. İzlediniz mi? Bir dakika dur. Benim Netflix'te en sevdiğim iş Fatma. Türk işi. Komedi dizisi değil ama bence çok iyi bir diziydi. Ben mesela bak Fatma bence Netflix'in en iyi Türk işi. Bence öyle yani. Kızgın Güler Fatma'yı çok seveceğine eminim. Çok çok güzel bir iş. Yani öneririm. Şöyle Fatma bir temizlikçi kadının seri katil olmasını anlatan bir iş ve temizlikçi kadın personasını öyle güzel işlemişler ki seri katil olurken toplumun ona yüklediği o persona yüzünden hiç görülmüyor ya Fatma. O aslında o hayalet oluşunun o toplum tarafından hep göz ardı edilişinin arkasına saklanarak seri katile dönüşüyor ve aynı zamanda o işte toplumun ona yaşattığı travmalar da bunda etki ediyor falan. Çok güzelmiş. Burcu Biricik, ben artık böyle insanlar diyorlar ya benim plastiğim izin vermez şunu oynamaya bunu oynama oyuncular. Burcu Biricik benim bu ön yargısını, bu argümanı öyle bir alıp çöpe atmış bir kadın ki mavi gözlü, sarı saçlı, bembeyaz tenli. Çok güzel bir kadın. Güzelliği geçtim. Güzellikle ilgili bir mevzu değil. Ama genelde kendilerini sarışın ve mavi göz olunca fakiri oynayamam diyen bazı oyuncular var. Sadece kadın oyuncular demeyelim. Erkek oyuncular da var zaten. Benim tipim bunu oynamaya el vermez falan diye. Fatma'daki Burcu Biricik'in performansı bunların hepsini çöpe atar bu argümanı. O kadar iyi bir performans.
Bak Allah aşkına, tövbe bismillah. Bakın gerçekten çok iyi bir dizi. Ve 2. sezonu gelmedi. Arayış şey mi? Ha, Arayış ne? Disney'deki bu. Arayış yazınca çıkan. Bu değil mi dedin? Engin Akkürek. Ha yok bu. He, ben bunu şeyde izlemiştim. Ay çok kötüydü bence. Şimdi Arayış dizisi hakkında. Böyle gidelim. Bana atın dizileri konuşalım. Arayış bence ben bunu şeyde izlemeye başladım ve devam ettim. Evet, 1. sezonu açık uçlu bitti Brianna. Maalesef ki 2. sezonda gelmedi nedense. O kadar saçma sapan dizilere verdiler, Fatma'ya vermediler. Arayış bence benim koşu bandı dizim. O zaman ilk izlemeye başlamıştım. Çok ben rahatsız oldum Arayış'ta. Acayip derecede özendirici bir anlatışı vardı. Yani ben özenmedim ama sanki aklamaya çalışıyor gibiydi. Bir tarikatı anlatıyor aslında ve başroldeki Mehmet Günsür bu tarikatın başındaki adam. Ve dizinin sonunda bu kız buna uydu. ve Midsommar gibi de değil. Bence Midsommar korku işi, gerilim dizisi. Bu Arayış gerilim, Midsommar gerilim filmi. Ama Arayış gerilim dizisi gibi de değildi bence. Gerçekten belli, yani bu karakterle, Mehmet Günsür'ün karakteriyle sanki bize empati yaptırmaya çalışmışlar gibi bir noktada, ki ben yapmadım. Ama yaptırmaya çalıştıklarını hissettim. Bir de bu karakter bunu gide bir haklı buluyor falan. Bunu çünkü bir de önceden izlediğimiz bir dizi, hatırlamıyorum adlarını. Ben hiç beğenmemiştim Kızgın Güler. Sen sevmiş miydin Arayış'ı? Ben çok şey buldum. Garip buldum yani, böyle bir. Çok övdünüz be abla falan oldum yani. Sen sevmemiş miydin Kızgın Güler? Midsommar bence karşılaştırılamaz bile bence. Midsommar çekti. Değil mi? Kesinlikle öyle. Bir tane şey vardı, hatırlıyor musun? Kadının karnına dokunuyor ve kadın işte bebeğini mi aldırmıştı, düşürmüştü. Sen buradan ağrı çekiyorsun falan. Kanser hastası kadın bir anda iyileşiyor falan. Abi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu kadar gerçekçilikten uzak bir işi bize överek nasıl anlatırsınız? Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaza geçiyorum. Hızlıca geçtim. Arayış gerçekten benimle dalga geçen. Bir de Arayış'ın şeyi Emine Alper. Kurak Günler filmi en sevdiğim filmlerden biridir. Kurak Günler'e bayılırım. Emine Alper'in çok sevdiğim, yani Emine Alper'i ben o zaman öğrendim. Benim cahilliğime verin. İlk sevmeye başladığım iş son filmlerinden biri olan Kurak Günler'di. Ve böyle Arayış'ı izlerken böyle oldum. Emine Alper çekiyor, izleyeceğim falan filan. Çıkan iş bu. Bize bir şey olmaz. Okey. Çok klişe bir iş. Ben bize bir şey olmazın ilk 4 bölümünü izledim. Evet, galiba ilk 4 bölümünü izledim. Bence aşırı klişe bir iş. Gene böyle bir herkeste böyle bir toksik ilişki anlatma furyası çıktı ve toksik ilişkiyi çok benzer kalıplarda anlatıyorlar. Yani ilişkinin nereye gideceğini ben çok iyi anlıyorum. Hep aynı şeyler oluyor. Aynı toksiklikte, aynı kavgalar. Önce iki insan bilinmedik bir yerde, böyle hiç beklenmedik bir yerde karşılaşıyorlar. Birbirleriyle laf dalaşına giriyorlar ama birbirleriyle flörtleşiyorlar da. Sonra ikisinin iki insanlardan birinin büyük ihtimalle sevgilisi o an var ama diğerinin yok. Bu kadın da olabilir, erkek de. Yani bu kalıbı kullanıyorlar, anlatabiliyor muyum? Sonra bunlar birlikte gene sevgili oluyorlar. Sonra bunların arasında biri giriyor. Biri girdiği için kavga ediyorlar. Sonra aile travmaları ortaya çıkmaya başlıyor. Aile travmaları ortaya çıktıkça daha büyük saç baş kavgaya girişiyorlar. Ya çok çok benzer bir yerden toksik ilişkileri
kalıp gibi anlatmaya başladılar gibi geliyor ve bunun da bence en iyi örneği, yani bunu başlatan ve iyi olanı İlk ve Son. İlk ve Son dizisini ben, yani bu tip işleri seviyorsanız onu izlemenizi öneririm. İlk ve Son'un 2. sezonu özellikle bu kalıplara bir tık uyuyor ama zaten bunu bu klişeleri çok iyi bir şekilde işlemiş bir dizi. O bize bir şey olmaz yerine İlk ve Son'un 2. sezonunu tekrar izleyin, bence daha mantıklı. Bize bir şey olmaz bence, boş yani, biraz sıkıcı bir iş. Bir de oyuncu, yani ben Miray Dener'in oyunculuğunu çok severim ama Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu pek beğenemedim. Çok neydi ya dizisinin adı? Yalı Çapkını. Yalı Çapkını'ndaki karakterle çok benzeyen bir karakter olduğu için yani çok benzeyen değil de bazı noktaları çok benziyor. Sahnelerde de çok benzettim. Kiraz mevsimi. Kiraz mevsimi ilk bizim kavak yerlerinin rebootlandığı. Kırmızı ne ya? Kiraz mevsimi. Wattpad dizisi. İlk Wattpad dizisi. Güzel kız, yakışıklı olan. O zamanlar izliyordum, seviyordum ve hatta böyle bence guilty pleasure şekilde YouTube'da izlenir. Böyle Özge Gürel. Kızın adı neydi? Öykü. Öykü ve Ayaz. Ben de bazı sahnelerini çok seviyordum ama Serkan Çoğuoğlu'nun burada dublaj yapıyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Kızgın Günler. Serkan Çoğuoğlu'ya böyle şey yapıyorlardı. Dublaj yapıyorlardı. Ben dublaj hiç sevmem. O yüzden de bir türlü ısınamadım diziye. Dublaj hiç sevmediğim için. Bana çok uzak geliyor. Kavak Yerleri devam etsin artık. Benim bağımlılık seviyesi. Dizi bittikten 20 yıl sonra devam etsin. Başrollerin evlenmeleri. Benim işte hayattan beklentim. Hayattan beklentim bir işte hem parayı bulmak hem eşi bulmak. Kiralık Aşk bence ilk dizilerden olduğu için bu romantik komedi ve tek bir çift üzerinden giden falan. O yüzden güzel iş. Kiralık Aşk'ı da açayım mı? Bir dakika dur, Kiralık Aşk. Ama oyunculuklar bence Kiralık Aşk'ın o kadar iyi olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bakın açıklamalar. Geliyorum. Bence Kiralık Aşk'ın bu kadar iyi sevilmesinin ve şey yapılmasının sebebi arkadaşlar bence Elçin Sangu'nun aşırı iyi komedi oynaması. Bence başrollerin kimyalarından da çok Elçin Sangu çok iyi komedi oynadı bence. Bakın gerçekten böyle, çünkü ben zamanla izledikçe Barış Arduç'un oyunculuğundan soğuma geldi. Bir tık bana yani biraz oyunculuğu bana çok kısıtlı gelen bir aktör. Elçin Sangu'nun çok iyi oynadığını düşünüyorum bu projede. O yüzden bu kadar iyi tuttuğunu düşünüyorum. Başrol kızın çok iyi. Böyle komik, eğlenceli. Evet gene sakarlıkları var falan ama bence çok güzel o komik hikayeyi taşıdı. Medcezir. Bir dakika, Allah. Arkadaşlar bir 2 saat daha konuşurum. Bizim yerli ve milli Gossip Girl'umuz. Ya bu dizi, bir daha böyle bir dizi çekilmedi ya. Yani Darma Duman diye bir iş çektiler gene, üniversite işleri. Ama Darma Duman o işte tutmadı falan. Çünkü bence o işte de böyle iyi bir cast yapılmadı. O yüzden yani cast bence uygun olmamıştı. Çok haklısın. The O.C.'den o kadar daha iyi ki. Bakın. Gerçekten bak. The O.C.'den uyarlama ve ben The O.C.'yi Medcezir izledikten sonra öğrendim ve izledim.
İzlemiştim o zamanlar ve böyle olmuştum. Abi bizim işimiz daha güzel. Yani of, çok sevmiştim Medcezir'i. Ve ben Mert'e aşıktım, biliyor musun? Benim nerd aşkım. Benim nerd aşkım gerçekten. Bir de The OC'de normal, OC ne ya? The OC'de orijinalinde Mira ölüyor. Benim hiç spoiler demeden ölüyor kanka orijinalde bu demem. Ama çok saçma. Orada da ölüyor olmasının sebebi oyuncunun kasla anlaşamaması. Oyuncunun kendini çok bir şey zannetmeye başlaması. Geçen Taner şey dedi. Medcezir 2-0 çekilmesi söyledim, ben 10 sene sonraki halleriyle dizisi yanı güzel olur demişti. Ya keşke, of, ağlarım lan. Burada hep birlikte izleriz. Arkadaşlar canlı yayın açarım. Hepinizle birlikte izlerim. O kadar heyecanlanırım ki. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi realistik baktığımızda, gerçek dünyaya baktığımızda Medcezir'i bu kadar seviyor olmamızın sebebi hiç realistik de olmaması arkadaşlar. Çünkü gerçek dünyada Mira ve Yaman yapamaz. Ayrılırlar. Onlar yapamazlar. Yaman'ın kompleksleri o ilişkiyi bozar. Gerçekçilikten de uzak bir diziydi işte mesela. Yani ne kadar işte mesela bak kimler geldi kimler geçti de gerçeklikten uzak. Ama arkadaşlar buradaki kritik nokta ne biliyor musunuz? Bu çocukların hepsi ana baba parası yiyorlardı. Ve bu gerçekçi. Ana baba parası yiyip o hayatları yaşamaları gerçekçi. Ama kimler geldi kimler geçtideki gibi avukat olup o hayatları yaşamaları gerçekçi değil. Yani buradaki kritik nokta bu ve bence biz bunu kaçırıyoruz. Ya biz dediğim yapanlar. Gerçek dünyada Mira göğsüne sabit. Evet. Çok doğru. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mira çok şımarık, o ayrı. Yaman da çok kompleksli ama. Yaman ya bir de erkeğin kompleksli. Ya bir de arkadaşlar davul bile denginde. İğrenç bir cümle kurduğumu farkındayım ama doğru. Gerçekten sosyo-kültürel anlamda birbirinden çok ayrı dünyadan gelen insanlar kolay kolay paralel bir hayatta, yani paralel bir hayat biçiminde birleşemezler ya. Yani biraz gerçekçi olalım bence. Çünkü yani istediğin kadar kendini geliştir. Hepimiz de kompleksler var. Bende de var, sende, herkes de var. Ama bir de bunu tetikleyici unsurlar daha fazla oldu mu o çekilmez ya. Onların boş. Burada kim çok güzel ilişki yaşar ve şu anda hala evlidir. 4 çocuk vardır, biliyor musunuz? Mert, benim çocuğum ve Eylül. Bakın bunlar büyük. Bunlar büyük yaşamışlardır. Bunlar böyle harika bir evlilikleri vardır. Ki dizide Mert, bir dakika, Eylül'ü şey yapmıyor muydu ya? Aldatmadı mı bir ara? Şu anda dank etti bana, bir dakika. Red flag. Evet, doğru. Yani evet. Mert bir noktada Eylül'ü aldatıyor ya, gidip milf yapıyor kendine. Ben orada var ya, o kadar hayal kırıklığına uğramıştım ki. Böyle şey olmuşum. Sen de mi lan? Nerd, kıvırcık, sen de mi? Yani bence en kötü akstı bu arada. Dizi boyunca yapılan en kötü karar Mert'e milf bulmaktı bir ara. Yanında çalıştığı kadınla daha da konuşurmuşum Medcezir'i. Şarkıları da güzeldi Medcezir'in. Ne güzel şarkılar kullanıyor. Şimdi telif hakları herhalde çok mu fazla, diziler harcamak mı istemiyor bilmiyorum. Doğru düzgün hiç şarkı playlist yok dizilerin.
Kızgın güller. Ay reytingler düştü. Bilmiyorum ya. Medcezir'de öyle bir şey onun için mi yaptılar bilmiyorum. Ama yani düştüğünü de zannetmiyorum. Mira ve Yaman'ın düğününe bir bölüm düğün çektiler, eğlendiler, coştular ya. Bak Allah aşkına. Mira'nın da gelinliği o kadar çirkindi ki. Hayal kırıklığı. Şu gelinliğe bak. Allah aşkına. Çirkinliğine bakar mısınız? Kız bu ne? Sen Mira'sın. Bu ne? Medcezir galiba ya Medcezir zaten 2 sezon diye anlaşılmış. Ben de onu öyle biliyorum. Ama o Mert olayını reytingler yüzünden mi yaptılar hatırlamıyorum. Şu ya saçı kötü, kıyafeti kötü, boynundaki boyunluk mudur neyse o kötü. Çiçek bile kötü abi. Çok kötü, çok kötü. Ya Medcezir'de beni en hayal kırıklığına uğratan şeydir ha. Bak Mira'nın adı nedir? Seren Serkan'ın bu hani veda ettikleri video var ya orada giydiği beyaz kıyafet gelinliğinden güzel böyle şey olur mu ya? Abi benim en sevdiğim Mira outfit'ine biliyor musunuz? Dur bakacağım şimdi. Ay bayılıyorum. Girl sohbetler. Dur bu değil. Dur bir dakika bulacağım. Değil. Bu hiç değil. Geçi yapıyormuş. Saçma bir şaka yaptım. Neredesin Mira? Mira outfit en sevdiğim dur. Değil. Nerede ya? Bulamadım. Bulamadım. Şey var ya neydi ya adamın adı? Konuk gelmişti. Çağlar bu adamın konu bu bu outfitine bayılırım. Çağatay ve Serenay sevgililerdi aşk o. Ayrıldılar. Bak bu Mira'nın bu outfitine bayılırım. Hem kıyafetine ve saçına. Uf. Üf. Woo! Çok ses yaptım. Bir dakika bakayım. Şu anda benden niye Çağlar neydi ya bu adamın adı? Hatırlamıyorum ne. Ha Çağlar Ertuğrul. Kim? Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Dizilerden bahsetmişken yaz dizileri. Arkadaşlar ben tekrar bundan bahsedeceğim. Geçen gün gene bütün kankalarıma önerdim. Benim top 1'im. Arkadaşlar benim top 1'im. Dünya küçükse sandan kanma. Öyle bir şarkı vardı söyleyemedim. Dünya küçük diyene kanma. Sonunu bilemem. Ya bir şey couple. The Couple bence bunlar. The Couple bunlar. Brianna hala bunu izleyemedim. Brianna. Şunu bir izleyin Allah aşkına. Allah aşkına niye bu kadar underrated kaldı? Hı?
Kime söylesem izlemedim diyor. Nasıl ya? Bizim ilk ve tek fantastik dram dizimiz. Ve bunun El Protegidos diye bir tane dizisi var. İspanyol dizisi orijinal. Asla Türkçesini bulamıyorum. Türkçesini bulsam Türkçe altyazılı falan izleyeceğim. Yani İspanyolcasını bile bulamıyorum. Ki İspanyolcasını bulsam izleyecektim. Beni Çok Sev dizisi. Ben onu izledim mi? Bunu izlemedin mi chat? Kızgın Güller. Sende de mi yok? Ya of ya. Üf. Sana bir sır vereceğimi sen de mi izlemedin Kızgın Güler? Son kalemdin ya. Sen de izlemediysen. Bakın. Birbirleriyle banter kavga eden bir çift düşünün. Tamam mı? Bakın bu iki çocuk var ya, bu ikisi birbirleriyle laf dalaşına giriyorlar. İkide bir birbirleriyle şey yapıyorlar, kavga ediyorlar, birbirlerini kıskandırıyorlar, birbirlerine laf çakıyorlar. Ama inanılmaz büyük bir aşk. İnanılmaz büyük bir aşk. Çocuk kıza dokunamıyor. Kız elektrik saçtığı için. Çocuk kızı dokunamadan da seviyor. Çocuk kızı dokunamadan seviyor. Elektrik çarparken Aylin kızın elini tutuyor ve diyor ki ben seni her halükarda severim diyor. Sana aşkımı inandırmak için daha ne yapmam gerekiyor diyor. Ve çarpılıyor o an elini tutarken. Yani bayağı ölecek çocuk. Ona rağmen tutuyor. Daha ne yapayım, canımı mı vereyim diyor. Böyle bir sahne var arkadaşlar. Böyle bir sahne var. İzledim bunu ben demiş. Kızgın. Ay gerçekten izledin mi? Ay çok güzel bir işti ya. Öf. Çocuk kız için sürekli canını veriyor. Yani canını veriyor. Kız sürekli başı belaya giriyor. Çocuk da onun için endişeleniyor. En sevdiğim olay. Of, çok güzel işti ya. Çok güzel işti ya. Of. Ekin Koç'un ilk ve son beğendiğim hali. Bir dakika, o zaman bir de şuna geçelim mi? Hepimizin bir kere lisede kızlarla konuştuğu dizi. Kaçak Gelinlere Kızgın Güller. Kaçak Gelinlere Şemselciydim bu arada. Onu söyleyeyim mi? Peki bu arkadaşlarım, bunu izlememiş olamazsınız. Lisede hangi sınıfa girsem, 1. sınıfta falandım galiba. 9. sınıftaydım. Lise 1, 9. sınıftaydım ya da hazırlık mıydım? Onda olabilirim. Güneşin Kızları. Bak, hangi sınıfa girsem Güneşin Kızları konuşuluyor. Ali konuşuluyor. Herkes Ali'ye üzülüyor. Yavrum diyor, bad boy'um diyor. Ve dizideki modilik de şu bu arada arkadaşlar, en büyük modilik. Normalde şu kızçeyle mor tişörtlü kızçeyle yakışıklı erkeğimiz, siyah tişörtlü erkeğimiz başrol couple. Ama Selin ve Ali gelip o kadar iyi bir yani couple oluyorlar ki bir anda diziyi ele geçiriyorlardı. Bana fazla gelmişti, bırakmışım. Brianna'cığım haklısın aşkım. Bence çok cringe bir iş bu arada. Çok cringe sahneler var. Yani ama ben izledim. Herkes de izliyordu. Herkes de. Öf, bizim bu guilty pleasure'lık ya. Burada da çok dram var. Dram. Ama en azından gençler vardı. Ay evet ya, Hande Erçel. Bence Hande Erçel, Bella Hadid ve Gigi Hadid gibi olmalıydı. Ben olsam, Hande Erçel'in yerinde olsam oyunculuğu bırakırdım. Ve manken falan olurdum. Yani manken, model. Yani Hande Erçel bence çok güzel bir kadın. Çok güzel bir kadın.
çok da bence tatlı bir insana benziyor. Hep çalıştığı setlerdeki insanlar çok iyi insan olduğunu söylüyorlarmış Hande Erçel'in. Ama bence oyunculuğa ben onun yerinde olsam devam etmezdim. Kardeşim bayılıyor bu diziye, ben de oradan biliyorum. Bu diziyi zaten sevmeyen bir genç olamaz. Çünkü birbirleriyle kavga eden çiftler var, haşin çift var, güzel kızlar, yakışıklı olanlar var. Evet, kızgın güller. Ya aslında Türkiye'de de modellik sektörü olsa kadın modelliğe geçerdi ama Türkiye'de modellikle sadece para kazanan çok az insan olduğu için ve doğru düzgün bir sektör olmadığı için büyük ihtimalle de belki yapamadı. Ya ben olsam yapmam yani, Hande Erçel'in yanında olsam. Giderim modellik yaparım. Giderim manken olurum. Yani çok kötü o yani, oyunculuk konusunda şey de kötüydü ki burada. Sadece Hande Erçel'e şey yapıyoruz ama bu şey siyah tişörtlü çocuk var ya, neydi bunun adı? Savaş. Dizideki adı Savaş'tı. Savaş da çok kötü bir oyuncuydu. Ona laf etmiyorlardı ama. O da bayağı kötü oynuyordu yani. Feyyaz. Bir dakika ya, 20 sene önceden falan kalmış. Kavak yerlerini ben de çok seviyordum. No shaming, no age shaming burada yok. Kavak yerleri hep... Abi Pinhani. Manyak gibi Pinhani dinlediğim yıllar. Hele bir gel. Uzaklar sana gelirse. Arkadaşlar şey izlediniz mi? Dawson Creek'in uyarlaması bu dizi. Dawson Creek'i biliyor musunuz? Dawson Creek. O dizinin uyarlaması bu dizi Kavak Yerlere. Ve aslında başından beri zaten Aslı ve Efe olacağı belliydi. Abi şeyde çekiliyordu. İzmir'de nerede çekiliyordu bu dizi ya? Neredeydi ya? Ege'de çekiliyor. Neredeydi bu dizinin çekildiği yer? Ben Mineciydim bu arada. Ben Mine'yi çok severdim. Bu çok pislik bir çocuktu, Deniz. Ay, bir ona bir buna. Urla. Evet. Urla'da çekiliyordu ilk başta. Sonra bir ara İstanbul'a gittiler. Ben mesela o aralarda çok mutlu değildim. Urla'da çok mutluydum. Sonra son sezonda Urla'ya tekrar geri geldiler falan. Oralarda çok mutlu olmuştum. Aslı Enver'im ben. Ben Mine karakterini de çok seviyordum. Ben Aslı karakterini hiç sevmiyordum. Ve hatta böyle Efe ile olana kadar Aslı'ya böyle antipatik bakıyordum. Böyle main karakter sendrom dediğimiz bir şey var ya. Ana karakter sendromu. Hep böyle her şey böyle şey, en düzgün sensin abla tamam falan gibi bakıyordum. Ha, çok gıcık oluyordum. Mine tam yani benim crush'ım. Ben Aslı'yı tutuyordum, Mine'ye sinir oluyordum. Ya Feyyaz yapma ya. Çünkü Aslı tam bir ya böyle erkeklerin göz bebeği kızıydı. Mine öyle değildi. Mine bad girl'dı. Of. Mine yani kafasına göre takılıyordu. Free. Hayatı yaşıyordu. Ben Mine'yi çok seviyordum ya. Yani keşke Deniz Yavşağı gibi bir şey olmasaydı. Bu çok pislik bir çocuktu. O herkese gitti ya. Yani bir Efe'ye hallenmedi. Siz Aslıcı mıydınız, Mineci miydiniz chat? Feyyaz Aslıcıyım dedi. Feyyaz Aslıcıyım dedin. Hoşça kal. Bir tek ben mi Mineciyim acaba? Mine. Ya kızgın güller, sen ben misin kanka? Gerçekten ikizimi bulmuş gibi hissediyorum. Allah Allah. Öf. Bu ne ya? Bu kadar benziyor olamayız ya. Vallahi tahmin ettim bro ne ya bu arada. Senin Mine'yi seveceğini. Ben birisini Brianna. Kuzum. Hatırlatalım Aşko. 140 bölüm. İzle, tekrar izle. Hayata atanana kadar Aşk'ı izleyebilirsin.
Çok üzgünüm. Burada biraz ofensif mizah yaptım biraz. Yabancı dizide de yaba kendimden utandım Brianna'cığım. Feyyaz, yabancı dizide de aynı şekilde mi işleniyor? Yabancı dizide aynen çok uzun sürüyor. Yabancı dizide de çok uzun sürüyor. Dawson's Creek. Tekrar söylüyorum, Dawson's Creek. O da çok uzun süren bir dizi. Onda bazı şeyler aynı değil. Çünkü hepsini hatırlamıyorum. Çok eski bir dizi ve çok uzun. Ama gene Efe ile birlikte oluyor ama Efe ölmüyor. Sonunda Aslı ve Efe mutlu son yaşıyorlar. Aslı Enver'le Birkan Sokul'la evliydi biliyorum. Hatta onların çok ünlü bir fotoğrafları var böyle. Ne derler ona, komşuya gitmişsin, komşuda fotoğraf çekilmişsin gibi aşırı doğal. Biter bu sene bu iş. Kanka atanama, evet. İnşallah uğur getirir. Daha önceden hemen işlerin hallolur. Su gibi akar. Kavak yerleri uğur getirir. İzle gitsin. Başla kız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben başka bir dizi daha açacağım. Uğur getirecekse bence de. Ay, çok büyük tepki vermişim gibi görebilirsiniz ama benim şu anda bu cümle o kadar çok kafamda bir yere oturdu ki. Oh. Bir dakika, bir tane daha dizi açacağım. Bunu izlediniz mi merak ediyorum. Ah, onu da açacağım. Bir tek ben izlemişim gibi gelen bir dizi vardı. Dur. Nerede ya? Bakın, bence gençlik dizileri arasında vallahi kafam dolu olduğunda full drama izliyorum. Onlara üzülmekten ülkeyi unutuyorum. Ters tepki yapıyor ya. Kıza bak. Harika. Queen. Woohoo. Harika ters tepki. Ters psikoloji mantığı. En iyisi. Dur bak şimdi. Bak, bunu izlemediyseniz 13 bölüm açın. Bakın, bence en iyi yapılmış yaz dizilerinden biri. Kesinlikle. Kalite, gerilim ve yabancı versiyonundan daha iyi olabilirdi. Önünü kestiler bu projenin. Orada bırakayım. Yayına gelen gelip görüp korksun. Abi bu diziyi ben bir tek kendim izliyormuşum gibi hissediyorum. Kimse bilmiyordu. Tatlı küçük yalanlar ve jenerik müziği final yaptı Brianna'cığım. İzleyebilirsin. 13 bölüm ama final yaptı. Allah'tan final yaptı. Yarım kalsaydı zaten artık herhalde ağlardım. Ve jenerik müziğini Sertab Erener söylüyor. Hangi mum yanar ki yatsıya kadar. Pretty Little Liars diye bir dizi vardı. Ben onu da çok severdim. Onun uyarlamasıydı bu dizi. Ben her şeyi çok seviyormuşum. Bunu fark ettim küçükken. Küçükken gerçekten galiba algılarım çok kapalıymış. Her diziyi çok seviyormuşum. Yabancı dizilerin çoğunu seviyordum.
Tatlı Küçük Yalancılar bence aşırı iyi bir uyarlama. Aşırı iyi bir uyarlama. Konusu bilmeyenler için evet, Pretty Little Liars çok uzun sürdürtmüşlerdi. Sündürte iğrenç bir final izlemiştik. Sürekli değişmişti ve başında planlanan aile sonunda çıkan bambaşkaydı falan. Çok kötüydü. Burada 4 tane kızçemiz var. 5 tane kızçemiz var. Bu 5 tane kızçadan bir gece birisi kayboluyor ve 2 yıl sonra falan o öldü haberi çıkıyor. Cenazesinde bu 4 kıza A adlı bir random kişiden mesaj geliyor. O gece ne yaptığınızı biliyorum diye. Böyle başlıyorlar. Benim dizileri satış peki. Ferhat hoş geldin. Bu dizi çok iyiydi ya. Of. Eski dizilerden bahsediyoruz Ferhat. Varsa sevdiğin diziler açalım konuşalım. Açıp konuşuyoruz eski dizilerden. Harika bir dizi. 13 bölümde bir de yani o kadar tutmadı ki. Şahmeran mı? Bir dakika, Şahmeran. Şahmeran azıcık konuşup dalga geçelim mi? Ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şahsu ve Maran dizinin başrol çiftinin adı. Wow. Ya. 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 Şahsu ve Maran ya. 100 yıllık Şahmaran'ı almışlar. Şahmaran, Şahsu, Marana. Onlar birbirlerinin kaderi. Of, Lilith gelmişti. Lilith'in geldiği gün Lilith ben insanları tanımak istiyorum deyip Adana'da bara gitmişti, hatırlıyor musunuz? Adana'da bara gitti ve insanları öyle tanıyacağını insanoğlunu. Of. Soyut bir iş diyebilir miyiz? Ben hiçbir şey anlamamıştım çünkü. Brianna'cığım hayır, soyut değil, saçma. Çok saçma bir iş. Ay of ya, o kadar kötü bir işti ki. Ve ben izlemedim son sezonunu, bilmiyorum. 2 sezon mu bu Şahmaran? 2 sezon galiba. Bir sezon izledim ben. Ve çok da mutluydum. İşte yılanlar, ben Şahmaran'ın hikayesini çok merak ediyordum. Çok zaten baktığım bir şeydi. İşte mitolojik şeyler benim çok ilgimi çeker. Ama mesela Lilith'ten beklentilerim o kadar fazlaydı ki. Lilith'i zaten ilk başta kızıl saçlı bekliyordum. Çünkü mitlerde öyle tasvir edilir genelde. Ve Lilith aslında çok feminist bir yerden anlatıldığında enteresan bir kadın figür. Ve onu bara gidip coşturttular Adana'da insanlığı tanıyacağım diye. Bara gitti. İnsanları tanıdı. Ya Allah'ım ya. Of. Ben 2. sezon onayı almasını anlıyorum Brianna ama 2. sezon o kadar kötüydü ki. Çünkü 1. sezon, bence 2. sezonu ben başladım bitirememiştim 2. sezonu, daha sıkılmıştım. Ya böyle bir dizi bu kadar saçma, ne olduğu belirsiz. Ve de bence asla Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz arasında bir kimya yoktu. Cast çok kötü. Cast çok kötü. Ne anlattıklarını da zaten doğru düzgün anlatamadılar. Merve Bolur'un oynadığı Gençlik dizisi. Şeyden mi bahsediyorsun? Dur bak. Yani daha fazla Şahmaran'dan bahsedemeyeceğim. O kadar abi, adı Şahmaran olup bu kadar Şahmaran olmayan başka bir şey daha olamaz. Şeyden bahsediyor. Dur. Bunu da çok izlerdim. Bak. Oha. İkonik.
Arkadaşlar, yani şimdi ben Gossip Girl'de Chuck ve Blair'ciydim. Chuck ve Blair. Anlayacağınız. Gossip Girl'un zaten direkt uyarlaması Kızgın Güller'cim. Bu direkt uyarlama zaten. Ve Chuck ve Blair'ın buradaki versiyonu Burak Özçivit'te Merve Bolur'du. O kadar doğru bir kast ki. O kadar doğru bir kast ki. Forever Blair. Ben de Blair'ciydim. Yemişim Serena sarışın. Serena değil mi? Adını bile hatırlamıyorum. Main Girl Syndrome. Nefret ediyordum o kızdan. Evet ya, bu kadro o kadar zor ki. Bir de Blair'ı oynayan kişi de Merve Bolur'du. Merve Bolur, Blair. Chuck'ı da işte Burak Özçivit oynuyordu. Arkadaşlar, bu dizi lisede sevişmenin olduğunu anlatan ilk ve tek dizidir. Yani başka lisede bu kadar ileri hayatlar göremezsiniz. Şimdiki lise dizilerine bakın. Abi bir dakika, şimdiki lise dizilerine bakın. Bizim zamandaki lise dizilerine bakın. Koca koca insanlarmışlar ya. Gossip Girl'de real life'da Blair'ı oynayan oyuncu Leighton adı. Black ile Leighton kavga, küslü ne ya? Küslüler. Ve birbirlerini hiç sevmezlermiş ve böyle aynı sahnelerde falan da sevmeye oynamışlar. Çünkü Blair karakteri çok öne çıkmış. Black de buna sinirlenmiş. Halka bir dakika. Feraha'ttan şeyler geldi. Diziler Kuzgun, Halka, Bir Derdim Var. Bir Derdim Var'ı çok severim. Çok kötü. Çok güzel. Ama çok kısa sürmüş bir dizi. Vatanım Sensin, Poyraz Karar, Umut Boru. Bir dakika, geçiyoruz o zaman. Bir tanesine geçelim. Hangisine geçelim arkadaşlar? Hangisinden konuşalım? Kuzgun'u sevmezdim ben maalesef. Bana bir tık görüntüler çok güzeldi. Görüntü yönetmenliği harika bir dizi ama hikayesi beni bir tık yormuştu. Kızgın Güller'in hala daha Serena'da olması. Bunlardan hangisine geçelim? Hangisi konuşmamızı istersiniz? Umutsuz Ev Kadınları güzel iş. Umutsuz Ev Kadınları enteresan bir şey. İlk ufak tefek cinayetler. Desperate Housewife'dan uyarlama da. Ya mesela bakın, böyle diziler falan vardı ya. Üf. Bunda da ölüm vardı gene ama ben Songül Öden'in karakterine bayılırdım. Çok gülerdim. Songül Öden'in karakterine çok gülerdim. Burada da mesela bu kadar kadın karakterin hikayesi hepsi de çok gerçekçiydi. Mesela bu kadın aşırı temizlik hastasıydı. Bu kadın eski güzellik kraliçesiydi. Bu kadın işte boşanmış bir kadındı. Bu kadın, ben de her şeyi hatırlıyorum abi. Oha, yıllar geçmiş üzerine Umutsuz Ev Kadınları'nı bu kadar iyi hatırlamam şaka mı? Beynimin bir yerinde Umutsuz Ev Kadınları yaşıyor demek ki. Bu kadın 3 tane çocuğu falan vardı. Bak, 5 farklı kadının hayat hikayelerini farklı şekillerde ne kadar güzel işlemişler. Kaynana şey demişti, utanmıyor musun böyle giyinmeye diye. Kadın da oğlun bayılıyor ama. Ay bir dakika. Bu da çok iyi. Bunu hatırlamıyordum. Oha, çok iyi. Uf, çok iyi. Bir dakika. Arka sıradakiler bence konuşulması gereken bir dizi. Çünkü çok komik. Ben de izliyordum bu arada.
Hayat Bilgisi bence Hayat Bilgisi çok iyi bir dizi. Şu Hayat Bilgisi'ni şu an izleyince ben duygulanıyorum biliyor musunuz? Geçen gün bak Hayat Bilgisi beni çok duygulandıran bir dizi. Bu kadar saf, bu kadar gençlere yönelik, çocuklara, ailelere yönelik. Bu kadar böyle çocuklara, ailelere yönelik ve bu kadar güzel ders anlatımı. Mesela hoca camide lafı bence şu anda şu replik sizce olur mu ya? Nerede yayınlanır hoca camide? Ya çok duygulandırıyor bu dizi beni. Yani bu dizi bu kadın Perihan Kutman Hayat Hoca. Yani son adalet savaşçısı gibi bir kadın ya. Çok enteresan bir şey. Yani bak en klasik lafı hoca camide. Bence bu laf bile ya maalesef ki şu anda olmaz gibi geliyor ya. Yani çok iyi bir iş. Çok iyi bir iş. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bununla dalga geçemem. Dalga geçebileceğim cringe bir şey geçeceğim. Arka sıradakiler. Abi arka sıradakiler. Bunlar abi arka generation. Bu ne ya? Bu abi 30 yaşında abi. Bak bu abi 30 yaşında. Bu abi 30 yaşında. Bu abi 28-29 yaşında. Bunlar lisede okuyor. Bu insanlar lisede okuyorlardı abi. Lisede kalmış tamam çocukları okuyorlar tamam mı? Ama bu kadar kalmış olamazsın abi. Bu kadar kalmış olsan Milli Eğitim Bakanlığı bir el atardı. Yani bu kadar kalmış olamazsın. Yani seni atarlardı bir şekilde okuldan. Bu olamaz ya. Bu arada hepsini izledim. Arka sıradakileri de izledim. Hatta arka sıradakilerde bir tane bölüm var. Bütün çocukları otobüse doldurup denize attıkları. Ve çok büyük bir olay o sektörde biliyor musunuz? Şey yapmışlar, zam alacak olanları öldürmüşler o bölümde. Denize atıldıkları şeyde otobüste zam isteyen oyuncuları öldürmüşler. Zam istemeyenleri de devam ettirmişler. Ferhat sana Oktay mı diyorlardı? Kanka sen o zaman ağır abiydi. Abi üf. Ben burada kimi seviyordum biliyor musunuz? Guilty Pleasure hadi bakalım. Burada bir tane karakter vardı. İbo buydu. Hayat kadınlığı yapan bir kız vardı. Onu o hayattan çekip çıkaracağım diye. Dünyanın en kro insanı ama ben bunu seviyordum. İbocuydum ben. Ya Ferhat aramızda gerçekten iyi bir arkadaş var. Ben İbo'yu seviyordum ama. Oktay bana fazla büyük gelmiş. Çok dediydi anladınız mı? Çok dediydi yani. Artık o biraz yaşının üstüydü. Ben bu kadar olgun erkekten. Abi bunlar ne? Bunlar kaç yaşında? İşte burada olay zam isteyenler. Zam isteyenler kurtulamadı aşkım. Para isteyen kurtulamadı. Para istemeyen kurtuldu. Olabilir Ferhat. Çünkü çok ucuz bir işti. Gerçekten kast bilinmeyen zaten hem orta yaşlı bilinmeyen oyuncular oldukları için büyük ihtimalle ucuz aldılar. Hem de zaten okulda geçiyordu. İşte gençlerin hayatları falan. Burada Mavi Sakal diye bir çocuk vardı. Bir kızı takip ediyordu. Ay benim travmam. Sarışın bir kız vardı çok güzel. O kızın hikayesi aşırı dramaydı. Ağlamıştım.
Hatırlamıyorum ya, hangi sarışın kızdı acaba? Ben hayat kadınlığı yapmak zorunda kalan kıza çok üzülmüştüm ama hayat kadınlığı yapmak zorunda kalışını çok kızı geçmişlerdi. Yani o kadar kızın neden hayat kadınlığı yaptığını bir temele oturtturamamışlardı ki bence. Aslında çok enteresan bir hikaye. Bence mesela bak, lisede, bir devlet lisesinde hayat kadınlığı yapmak zorunda olan bir kızın hikayesi çok enteresan ve gerçekten insanı gerçekten gerçeklerle yüzleştirebilecek sert bir hikaye. Hikaye olarak güzel ama kötü işlemişlerdi bence. He ya. Bak, senle ben tanışıyor muyum ben ya? Kızgın güller. Vallahi bak, sen madilik falan da diyorsun. Senin lügatın falan aynı ben ya. Allah korusun. Manifest gönder. Allah korusun. Ay öf, ne diziydi be, travmatik. Ama jenerik müziği güzeldi. Eskiden jenerik şarkıları falan vardı ya. O da yok. Benim eskileri övüş. Eskiden su vardı ya. Oha, saat 3 saattir canlı yayın yapıyorum. 3 saat olmuş. Oha. Bence bununla bitirelim yayını. 3 saat olmuş. 3.30'a doğru gidiyorum. Eskiden emek vardı, emek. Emek! Evet, Ferhat. Bak, bu konuda da haklısın. Artık mesela dikkat süremiz değiştiği için gerçekten gençleri çok da alan bir televizyon yok zaten ortada. Ben bununla bitireceğim yayını. Çok güzel yayın. Teşekkür ederim kızgıncım. Kızgın. Kızgıncım. Yalnız benim kısaltışı. Ferhat, bakın arkadaşlar, gelmemiz gereken kafa bu. Ama bu kafaya gelirsek de ben bir şey yapamam. 2 yıldır sosyal medya kullanmıyorum. Ferhat'cığım, sadece beni takip edersen sevinirim. Yayın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben bununla kapatacağım bu arada yayını. Yayın arkadaşlar, pazarları, her pazar buradayız kızgıncım. Seni de bekliyorum. Pazarları 7.30'da yayın açıyorum. İleride daha fazla yayın açmayı da planlıyorum ama şu anda maalesef elimden bu geliyor. O yüzden pazarları yayını açıyorum, canlıyı. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Brianacığım. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki yayın pazar. Haftaya pazar olacak tekrar. Love you, love you, love you. Teşekkür ederim. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Yayını, kanalı, abone olmayı, like atmayı. Pazarcı kimliğime geldim. Lütfen. İyi geceler Ferhat. İyi geceler, çok konuşamadım ama Feyyaz'cığım, varlığın yeter karşım. Teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ederim yayına geldiğiniz, konuştuğunuz için. Bir sonraki pazar, haftaya pazar görüşürüz canlarım. Bay bay. Kapatalım.